Merhaba herkese. Bu podcast yayınımda Nutuk hakkında konuşacağız. Maalesef matbu yani PDF olarak kitap olmadığı için sadece sesli olarak dinleyebileceksiniz. Geçmiş yayınlarımda hatırlarsanız yazılı özetleri de ekliyordum ancak benim kaynak aldığım alfa yayınlarına ait Nutuk PDF olmadığı için önemli yerlerini kısa notlar halinde kitaptan vereceğim. Yani okuyacağım. Genel olarak ortaokul ve lise çağlarında yaz dönemi ödevleri veya bazen tarih derslerinde kısa versiyonunu hepimiz okumuşuzdur. Elimdeki kitap Alfa Yayınları'nın güvenilir bir çevirisinden yapılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı 100 temel eser içerisindedir. Gerçekten atamızın yaşadığı, ülkemizin kuruluş aşamalarındaki sıkıntıları kaleme aldığı ve her Türk'ün mutlaka okuması gereken bir eserdir. Lafı uzatmadan başlayalım. Nutuk ilk başlangıçta atamın ilk bir açıklamasıyla başlar. Klasiktir ve hepimiz neredeyse duymuşuzdur. Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup büyük savaşta mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış, büyük savaşın uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi büyük savaşa sevk edenler, kendi hayatları endişesine düşerek memleketten firar etmiştir. Saltanat ve hilafet mevkiini işgal eden Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği tedbirler araştırmakta, damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki kabine aciz, haysiyetsiz ve korkak, yalnız padişahın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını koruyabilecekleri herhangi bir vaziyete razı. İlk başlangıçta önemli bir not olarak bunu başlattım. Kitabın diğer ilerleyen sayfalarında yine böyle ufak ufak notlarla ve bazen benim yorumlarımla devam edeceğiz. Çünkü kitabın tamamını okuduğum için arada belki aklıma gelen ve özet olarak bahsetmem gerekenler olabilir. Yine önemli bir noktaya değinelim. Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti'nin ilk Erzurum şubesini teşkil eden kişiler, Doğu vilayetlerinde yapılan propagandalar ve bunların hedefleri Türklük, Kürtlük, Ermenilik meselesini ilmi, fenni ve tarihi açıdan inceleyip teknik ettikten sonra ilerideki çalışmalarını şu üç noktada tespit ediyorlar. Erzurum şubesinin matbu raporu. 1. Katiyen muacceret etmemek, yani bir savaşa sebebiyet vermemek anlamında. Derhal ilmi, iktisadi ve dini teşkilatlar kurmak. 3. Saldırıya maruz kalacak Doğu vilayetlerinin herhangi bir bucağını müdafada birleşmek. Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Milliyet Cemiyeti, İstanbul'daki idare merkezinin medeni ve ilmi vasıtalarla maksadı temin edebileceği hakkında fazla iyimser olduğu anlaşılıyor. Hakikaten bu yolda çalışmaktan geri durmuyor. Doğu vilayetlerinin Müslüman unsurlarının haklarını müdafaa için Le Pays adında Fransızca bir gazete yayınlıyor, Hadisat gazetesini çıkarma hakkını alıyor. Bir taraftan da İstanbul'daki İtilaf Devletleri temsilcilerine, İtilaf Devletleri başvekillerine muhtıra veriyor, Avrupa'ya bir heyet göndermeye teşebbüs ediyor. Bu izahattan kolaylıkla anlaşılacağı zannederim ki, Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti'ni vücuda getiren mühim sebep ve endişe, Doğu vilayetlerinin Ermenistan'a verilmesi ihtimali oluyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesinin de Doğu vilayetleri nüfusunda Ermenilerin çoğunlukta gösterilmesine ve tarihi haklar bakımından onlara evvellik tanınmasına çalışanların, ilmi ve tarihi vesikalarla cihanın efkâr-ı umumiyesini aldatmayı başarmalarına ve bir de Müslüman ahalinin Ermenileri katliam eder vahşiler olduğu iftirasının hakikat şeklinde kabulü halinde olabileceği düşüncesi hakim oluyor. İşte bundan dolayıdır ki cemiyet aynı sebepler ve vasıtalarla milli ve tarihi hakları müdafaya çalışıyor. Burada özellikle şuna değinmek isterim. Ermenilerle olan bu Ermeni soykırımı vesaire durumunun atamızın yaşadığı dönemde ve Nutuk'u kaleme aldığı eserin içinde de bu şekilde görebiliyorsunuz ki ne tesadüftür, çok fazla siyasete girmeden bunu dile getireceğim. Amerika Başkanı'nın da yine Ermeni soykırımını kabul ettiği bir dönemde
Böyle denk gelerek okumuştum Nutuk'u tamamını. Çünkü Nutuk'u okuma sebebim biraz da tamamına erişmekti, tamamını okuyabilmekti. Daha önce okullarda okutulduğu ve başta da bahsettiğim gibi tamamını okuduğunuz zaman olaya daha çok vakıf olabiliyorsunuz. Devam edelim. Şimdi İngiliz Muhipleri Cemiyeti hakkında biraz bilgi vereceğiz burada. Yani Nutuk'tan yine okuyarak gideceğim. Bu cemiyete girenlerin başında Osmanlı Padişahı Halife-i Ruhi Zemin unvanını taşıyan Vahdettin, Damat Ferit Paşa, dahiliye nezaretini işgal eden Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beyler ve Said Molla bulunuyordu. Cemiyette İngiliz milletine mensup bazı macera heveslileri de vardı. Mesela Rahip Frev gibi ve yapılan muamele ve icraatlardan anlaşıldığına göre cemiyetin başkanı Rahip Frev idi. Bu cemiyetin iki cephe ve mahiyeti vardı. Biri aleni cephesi ve medeni teşebbüslerle İngiliz himayesini temin etme amacına yönelmiş olan mahiyetteydi. Diğeri gizli cihet idi. Yani gizli bir oluşumdu demek istiyor. Asıl faaliyet bu cihetteydi. Memleket dahilinde teşkilat kurarak isyan ve ihtilal çıkarmak, milli şuuru felce uğratmak, yabancı müdahalesini kolaylaştırmak gibi haince teşebbüsler cemiyetin bu gizli kolu tarafından idare edilmekteydi. Said Molla'nın cemiyetin aleni teşebbüslerinde olduğu gibi gizli cihetinde de ondan daha da ziyade rol oynadığı görülecektir. Bu cemiyet hakkında söylediklerim sırası geldikçe vereceğim izahat ve icabında göstereceğim vesikalarla daha kolay anlaşılacaktır. Arkadaşlar burada şunu belirtmek isterim. Burada orijinal Osmanlıca Nutuk'ta ve normal çevrilen Nutuklarda da mevcut bu. Vesika 1, 2, 3, 5 diye devam eden atamızın kaleme aldığı vesikalar yani belgeler var. Ve bu belgeler şu an devletimizin muhtemelen tarih kayıtlarında mevcut. Ve açıp okunulabilir durumda. Yani Nutuk sadece atamızın hayatını anlattığı bir kitap değil. Ayrıyeten belgeler de içeren gayet o dönemi anlatan bir eser olarak düşünebilirsiniz. Milli Teşkilatın kurulması ve milletin uyarılması. Bir hafta kadar Samsun'da ve 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar Havza'da kaldıktan sonra Amasya'ya gittim. Bir müddet zarfında bütün memlekette milli teşkilat vücuda getirilmesi lüzumunu bir genelge ile bütün kumandanlara ve mülki idare amirlerine tebliğ ettim. Dikkate şayandır ki İzmir'in ve bunu takiben Manisa ve Aydın'ın işgali ve icra olunan tecavüz ve zulümler hakkında henüz millet aydınlanmamış, milli mevcudiyete vurulan bu feci darbeye karşı alenen herhangi bir tepki ve şikayet gösterilmemişti. Milletin bu haksız darbe karşısında sessiz ve hareketsiz kalması elbette milletin lehinde tefsir olunamazdı. Bunun için milleti uyarıp harekete geçirmek lazım idi. Bu maksatla 28 Mayıs 1919 tarihinde valilere ve müstakil mutasarrıflıklara Erzurum'da 15. Kolordu, Ankara'da 20. Kolordu ve Diyarbakır'da, o zaman Diyarbakır diye okunuyordu ve söyleniyordu, 13. Kolordu kumandanlıklarına, Konya'da ordu müfettişliğine birer genelge ile şu yolda tebligatta bulundum. İzmir'in ve maalesef bunu takip eden Manisa ve Aydın'ın işgali, müstakbel tehlikeyi daha aleni göstermiştir. Memleketimizin tamamiyetinin muhafazası için milli tezahüratın daha canlı olarak gösterilmesi ve devam ettirilmesi lazımdır. Hayat ve milli istiklalimizde gedikler açan işgal ve ilhak gibi hadiseler, bütün milleti kan ağlatmaktadır. Üzüntü ve acılar dindirilemiyor. Tahammül edilemez ve katlanılamaz olan bu vaziyetin derhal giderilmesinin, bütün medeni milletlerle büyük devletlerin adalet ve tesirinden sabırsızlıkla beklendiğini göstermek maksadıyla önümüzdeki hafta içinde ve çeşitli vilayetlere göre pazartesi başlayıp cuma günü müracaatın arkası alınmak üzere büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak milli gösterilerde bulunması ve bunun bütün kasaba ve köylere daha kadar yaygınlaştırılması, bütün büyük devletlerin temsilcileriyle Bab-ı Aliye tesirli tergilaflar çekilmesi ve yabancı olan yerlerde yabancılar da tesir altına alınmakla beraber
milli gösterilerde adab ve sükunetin fevkalade korunması ve Hristiyan halka karşı bir taarruz ve nümayiş ve husumet gibi tavırlar alınmaması elzemdir. Zat-ı halilerin bu fikirler etrafında hassas ve tesirli olmanız sebebiyle işin iyi yönetileceğine ve başarıya ulaşacağına benim tam güvenim vardır. Neticesinin bildirilmesini rica ederim. Şimdi nutukta devam eden süreçte belli başlı önemli notları aldığımı söylemiştim. Amasya'daki kongreye ait genelge, daha doğrusu esas noktalarını direkt okuyacağım sizlere. 1. Vatanın tamamiyeti, milletin istiklali tehlikededir. 2. Merkezi hükümet üzerine aldığı mesuliyetin icaplarını ifa edememektedir. Bu hal ve milletimizi yok olmuş gibi tanıttırıyor. 3. Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 4. Milletin içinde bulunduğu vaziyet ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve dayatmadan azade, milletin milli bir heyetin mevcudiyeti elzemdir. 5. Anadolu'nun her bakımdan en emin mahalli olan Sivas'ta milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır. 6. Bunun için bütün vilayetlerin her livasında milletin itimadına mazhar 3 temsilcinin mümkün olduğunca süratle yetişmek üzere hemen yola çıkarılması icap etmektedir. 7. Her ihtimale karşı keyfiyetin bir milli sır halinde tutulmaması ve temsilcilerin lüzum görülen mahallelerde seyahatlerinin gizlice yapması lazımdır. 8. Doğu vilayetleri namına 10 Temmuz'da 23 Temmuz Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. 10 Temmuz demişler ama daha sonra 23 Temmuz'da toplanmış. O tarihe kadar diğer vilayetlerin temsilcileri de Sivas'a gelebilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas Genel Kongresi'ne dahil olmak üzere hareket ederler. Çok fazla bölmemeye gayret gösteriyorum. Yine devam ederek gidelim. Ve ben yine önemli gördüğüm yerlerde ek bilgiler yine vermeye devam edeceğim. Atamızın resmi vazifeden istifa ve millet için vicdani vazifeye devam etme kararını alması. Harbiye nezareti İstanbul'a gel diyor. Padişah evvela hava değişimi al, Anadolu'da bir yerde otur fakat bir işe karışma diye başladı. Nihayet ikisi birlikte mutlaka gelmelisin dediler. Gelemem dedim. Nihayet 8-9 Temmuz 1919 gecesi sarayla açılan bir telgraf başı görüşmesi sırasında birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar bir aydır devam eden oyun sona erdi. İstanbul benim o dakikada resmi memuriyetime son vermiş oldu. Ben de aynı dakikada 8-9 Temmuz 1919 gecesi saat 10.50'de Harbiye nezaretine, saat 11'de padişaha resmi vazifemle beraber askerlikten de istifamı bildiren telgrafları vermiş oldum. Vaziyet tarafından ordulara ve millete duyuruldu. Bu tarihten sonra resmi sıfat ve yetkilerden sıyrılmış olarak yalnız milletin şefkat ve civanmertliğine güvenerek ve onun bitmez feyz ve kudret menbaından ilham ve kuvvet alarak vicdani vazifemize devam ettik. Buradan önce atamız Sivas, Erzurum ve diğer Amasya kongrelerine katılırken memuriyetliği devam ediyordu. Ama bitiminde ve bazı şeyler artık baş vermeye başladığı anda ve oluşmaya başladığı anda direkt atamız da istifasını veriyor bu konuda. Devam edelim. Önemli bir konu olan Erzurum Kongresi beyannamesi ve kararları. Efendiler, Erzurum Kongresi 14 gün devam etti. Çalışmaları neticesi tespit edilen nizamname ve bu nizamname muhteviyatını ilan eden beyannamedeki maddelerden ibarettir. Bu nizamname ve beyanname muhteviyatının zaman ve ortamın gerektirdiği bazı ehemmiyetsiz ve ikinci derece düşünce ve görüşler atlanarak incelenirse bir takım esaslı ve geniş çaplı prensiplere ve kararlara varmış oluruz. Müsaade buyurursanız bu prensiplerin ve kararların bence daha o zaman nelerden ibaret sayılmış olduğuna işaret edeyim. 1. Milli sınırlar dahilinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.
Beyanname madde 6, Nizamname madde 3'ün açıklaması, Nizamname ve Beyanname birinci maddeleri lütfen okunup incelensin. 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin inhilal halinde millet topyekün müdafaa ve mukavemet edecektir. Nizamname madde 2 ve Beyanname madde 3. 3. Merkezi hükümet vatanın muhafaza ve istiklalinin teminine muktedir olamadığı takdirde bu maksadı temin için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri Milli Kongre'de seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi heyeti temsiliye yapacaktır. Nizamname madde 4, Beyanname madde 4. 4. Kuvayi Milliye tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Beyanname madde 3. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve içtimai dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. Beyanname madde 4. 6. Manda ve himaye kabul olunamaz. Beyanname madde 7. 7. Meclisin derhal toplanmasını ve hükümetin icraatlarının meclis tarafından kontrol edilmesini temin etmek için çalışılacaktır. Beyanname madde 8. Şimdi ilginç bir konu daha var burada. Manda ile alakalı belirli yazışmalar ve atamızın o dönem belli silah arkadaşlarıyla yazışmaları ve manda kabulünün ve mandacılığın aslında o dönem çok fazla bilinmediğine dair bayağı bir yazışma bölümleri var. Oraları ben almadım. Sadece önemli gördüğüm yerler dedim ya, yani size çok kısa bilgilerini verebilmek amacım burada. Erzurum Kongresi hiçbir şekilde manda kabulü hakkında karar vermiş değildir. Bu sözlerden anlaşılacağı üzere Rauf Bey'in görüşüyle gerek Sivas Kongresi heyetinin ve gerek Erzurum Kongresi heyetinin anlayışları arasında bir görüş ayrılığından doğan yanlışlık olduğuna şüphe yoktur. Rauf Bey'in görüşünün yorumu niteliğinde olan bu sözlerin gerek Erzurum gerekse Sivas Kongreleri beyannamelerinin 7. maddesindeki yazılışından kaynaklandığını hükmedilebilir. Hakikaten bu maddenin yazılış tarzında belki de mandacılıkla pek ileri giden ve onun sonu gelmemiş propagandalarıyla efkâr-i umumiyi bulandıranları susturmak ve belki bundan da çok onların iddialarına cevap olacak bir hususiyet vardır. Madde metni dikkatle okunur ve incelenirse ne manda ne de Amerika'nın mandaterliğini talep fikrinin yer aldığı kendiliğinden ortaya çıkar. Bu noktayı açıkça göstermek için mevzu bahis maddeyi aynen hatırlatmak isterim. Madde 7. Milletimiz çağdaş gayelerin büyüklüğüne inanır. Teknik, sanayi ve iktisadi vaziyetimizin ve ihtiyacımızın bilincindedir. Bu itibarla devlet ve milletimizin hakimiyet ve istiklali ile vatanımızın bütünlüğünü korumak şartıyla 6. maddelerde belirtilen sınırlar içinde milliyetin gereklerine saygılı ve memleketimizi ele geçirme emeli beslemeyen herhangi bir devletin teknik, sanayi ve iktisadi yardımını memnuniyetle karşılarız. Böyle adaletli ve insani şartları içine alan bir barışın bir an evvel gerçekleşmesi, insanlığın güvenliği ve dünyanın huzuru adına başta gelen milli gayemizdir. Efendiler, bu maddenin hangi noktasında manda ve mandaterin Amerika olacağı görüşü vardır. Olsa olsa herhangi bir devletin teknik, sanayi ve iktisadi yardımını memnuniyetle karşılarız sözlerinden manda fikrini çıkaranlar olabilir. Fakat mandanın mana ve gayesinin bu olmadığı bir muhakkaktır. Her zaman ve bugün bile bu açıklık çerçevesinde yapılacak yardımları memnuniyetle karşılamaktayız ve karşılarız. Nitekim Ankara, Ereğli, Keller, Diyarbakır demiryollarının yapımı için bir İsveç grubunun ve Kayseri-Sivas-Turhal hatlarının inşası için de bir Belçika grubunun teknik ve sinayi iktisadi yardımını memnuniyetle kabul ettik. Mesela Ankara şehrinin ve diğer Anadolu şehirlerimizin bir an evvel kurulup yapılmalarında olsun, öteki bütün kara ve demir yollarımızın, limanlarımızın yapımlarında olsun, teklifte bulunacak yabancı sermaye sahiplerinin yardımlarını memnuniyetle kabul ederiz. Yeter ki memleketimize sermaye getireceklerinin içeride ve dışarıda devlet ve milletimizin hakimiyet ve istiklalini ile vatanımızın bütünlüğünü bozmaya yönelmiş gizli gayeleri olmasın. Bu maddede yer alan
milliyetin esaslarına riayetkar ve memleketimizi ele geçirme emeli beslemeyen herhangi bir devlet ifadesinden Amerika devleti manasının çıkarılması da yersizdir. Çünkü milliyetin gereklerine riayetkar dünya devletleri arasında yalnız Amerikalılar yoktur. Mesela İsveç devleti, Belçika devleti aynı vasıfta devletler değil midir? Bu devletlerden herhangi birinin mandaterliği de mevzu bahis olabilir mi? Bir de eğer Amerika devletine bir ima yapılmak istenseydi, herhangi bir devletin ifadesi yerine bir devletin veya hiç olmazsa devletin kelimesiyle yetinilmesi lazım gelirdi. Bu bakımdan maddenin izah ettiği şartlar çerçevesinde teknik, sinayi, iktisadi yardımın iyi karşılanacağı hususunun bütün devletleri kapsadığı açıktır. Şimdi burada dediğim gibi az önce bahsetmiştim başında. Atamız bu mandaterlikle ilgili bayağı bir yazışma yaşıyor. Akabinde kendi silah arkadaşları da dahil olmak üzere ve yazıştığı kişiler de dahil olmak üzere birçoğu mandaterliği kabul etmiş gibi düşünebiliyor bu ifadelerden dolayı. Onun açıklamasını yapıyor bu şekilde. Ve mandaterlik aslında şu an günümüzde örnek verebileceğim, belki yanlış olabilir ama yine vermek isterim örnek olarak. Özellikle mesela şu an Afganistan ya da Irak ya da neresi var başka? Hindistan bir dönem İngiltere'nin sömürgesi halindeydi. Bunlar mandaterlik yaşamış ülkeler aslında. Ben öyle anlıyorum. Yani mandalık bildiğiniz o ülkenin bütün dediklerine ve ülke yönetiminin tamamen o ülkenin sözlerine göre yapılması anlamında. Atamız da bunu o şekilde olmadığını bu şekilde açıklamış oluyor bu nutuk içerisinde. Devam edelim. Evet, şimdi ilginç bir olaya daha gireceğiz. Ali Galip olayı ve gerçekten üzücü bir olay ve vatan hainliğini göreceğiniz bir olaylardan birisi. Şimdi efendiler, mücadele tarihimizde mühim bir vaka arz eden Ali Galip meselesi hakkında biraz açıklamalı bilgi vereyim. Efendiler, daha Temmuz başında Erzurum'da bulunduğum zaman Celadet ve Kamuran Ali adlarında iki şahsın yabancılar tarafından bol para ile İstanbul'dan doğuya gönderileceği, bunların yıkıcı propaganda ve aleyhte kışkırtıcılık yapmakla vazifelendirildikleri 1-2 gün içinde hareket etmiş ve edecek oldukları istihbarata alındı. Bu haber üzerine bunların dağdaya meydan verilmeden gözetlenerek tutuklanmaları lüzumunu 3 Temmuz tarihinde Diyarbakır'da 13. Kolordu Kumandanı'na, ayrıca Kurmay Başkanı Halit Bey'e ve Canik Mutasarrıfı'na bildirdim. 20 Ağustos'ta 13. Kolordu Kumandanı'na verdiğim emirde mevzu bahis insanların İstanbul'dan hareket ettiklerinin bildirildiğini ve alınacak tedbirler arasında bilhassa Mardin istasyonunda sıkı bir kontrol yapılmasının uygun olacağını yazdım. Sivas Kongresi'nin ikinci günü, yani 6 Eylül tarihinde Bedirhanlı ailesinden Celadet ve Kamuran ile Diyarbakırlı Cemil Paşazade Ekrem adlarında 3 şahsın yanlarında vaktiyle Diyarbakır vilayetinde aleyhimizde propaganda yapan yabancı subay bulunduğu halde silahlı Kürtlerin koruyuculuğunda Elbistan ve Arga, Akçadağ üzerinden Malatya'ya geldikleri, orada mutasarrıf ve belediye başkanı tarafından karşılandıkları 13. Kolordu'nun yazısından anlaşılıyor. 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nın 3. Kolordu Kumandanlığı'na bununla ilgili olarak gönderdiği 6 Eylül 1919 tarih ve 529 sayılı şifresinde verilen malumatta yabancı subayın Türk, Kürt ve Ermeni nüfusu incelemek üzere İstanbul hükümetinin izniyle dolaştığını söyledikleri, Malatya'da bulunan süvari alayının mevcudunun azlığı yüzünden bunları tutuklamaya cesaret edemediği, bununla beraber hemen tutuklanmaları için İstanbul'a başvurulduğu 13. Kolordu'dan bildirilmiştir. Bu adamların ne maksatla ne vazife için nereleri gezecekleri konusunda bildiklerini Harput valisinden sordum denilmekteydi. Harput valisi Ali Galip Bey'dir. Bu adamların ne maksatla geldiklerini 3 Temmuz tarihinden beri bilmekteyiz. 5-10 silahlı Kürt'e karşı bir süvari alayının mevcudu az görülmüş, tutuklanmalarına cesaret edilmemiş. Asıl hayret verici olan taraf, bunların tutuklanması için İstanbul'a başvurulmuş olduğu haberidir.
Bu küçük ve emniyetsiz gibi görünen noktaları o zaman ki vaziyet değerlendirmesinde dikkate değer anlayış ve zihniyet farklarının bulunduğunu göstermesi bakımından kayıt ve işaret ediyorum. Bu konuya yine ufak bir değinilme olacak ilerleyen. Ali Galip olayında şunu da bahsetmek isterim ilerleyen kısımlarda, belki notlarımın arasında yine vardır kitaptan aldığım. Orada şu da var. Ali Galip bir süre sonra bu görmezden gelme olayını yapıyor. Sonra yani bizim kendi ordularımıza savaş için geri dönüyor. Yani bildiğiniz vatan haini bu adam ve onunla ilgili belli başlı değinilme yerleri var. Zannedersem hepsini almadım çok detaylı girmediğim için. Ama konu bu şekilde ilerliyor. Ali Galip olayı da bir vatan hainliğine örnek olarak verilmiş nutuk içerisinde. Şimdi devam edelim. Ali Fuat Paşa, Batı Anadolu Kuvayi Milliye Kumandanı. Bir münasebetle arz etmiştim ki 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa kongre adına bazı kararlar alıp hazırlıklar yapmıştı. Ali Fuat Paşa'ya kongrece Batı Anadolu Kuvayi Milliye Kumandanı unvanı verildi. Paşa, Eskişehir havalesini milli bir bölge olarak kabul edip kumandanlığına Süvari Yarbayı Atıf Bey'i Afyonkarahisar havalesini de milli bir bölge olarak kabul edip kumandanlığına 23. Tümen Kumandanı Ömer Lütfü Bey'i tayin etmişti. Bu tümen ile Anadolu'ya geldiğimizin daha ilk günlerinde temas kurup ilgilenildiğini o günlere ait beyanlarım sırasında zikretmiştim. İstanbul hükümeti Fuat Paşa'nın yerine Hamdi Paşa'yı tayin etmiş ve göndermişti. Hamdi Paşa Eskişehir'e kadar geldi, orada kendisine 16 Eylül'de İstanbul'a dönmesi gerektiği bildirildi. İngilizler Eskişehir bölgesi Kuvayi Milliye Kumandanı olan Atıf Bey'i tutuklayıp İstanbul'a gönderdiler. Kuvayi Milliye Kumandanı olan bir şahsın kendisini kolaylıkla düşman eline düşürmeyecek tedbirleri almış olması lazım gelirdi. Bu husustaki gaflet ve tedbirsizlik kendisini kurtarmak için uzun zaman birbiri ardınca teşebbüslerde bulunmamızı icap ettirdi. Bildiğiniz üzere o tarihte Eskişehir'de İngiliz birlikleri vardı. Fuat Paşa toplayabildiği milli kuvvetlerle bizzat Eskişehir'e yakın Cemşit mevkiine gitmişti. Eskişehir'i uzaktan kuşattı. Eskişehir'de bulunan İtilaf Kuvvetleri Kumandanı General Sally Clayd'in Fuat Paşa'ya gönderdiği bir mektupta kullanılan ifadeler ve Kuvayi Milliye'yi tanımlama şekli, milli kumandanlarımızın ve Kuvayi Milliye'mizin yüksek şeref ve haysiyetlerine karşı bir taarruz sayıldığından ve adı geçen generalin hak ve yetkisi dışında görüldüğünden bu hususta İstanbul'da bulunan İtilaf Devletleri siyasi temsilcilerinin bir muhtıra ile dikkatleri çekilmişti. 25 Eylül 1919 tarihinde General Sally Clayd'in Fuat Paşa'ya gönderdiği bir kurmay binbaşı ile Eskişehir İngiliz kontrol subayından oluşan bir heyet, İngilizlerin dahili işlerimize ve milli hareketimize katiyen müdahale etmeyeceklerine dair söz verdiler. Bu sıralarda İngilizler Merzifon'da bulunan kuvvetlerinin geri çekilmesine memnun olup olmayacağımızı öğrenmek istemişlerdi. Elbette pek memnun olacağımızı bildirmiştik. Diğer bir husus General Harbor ile müzakeremiz. Bu General Harbor Amerikan hükümetinin bir temsilcisi. Onunla ilgili atamızın bir konuşması yine nutukta yer alıyor. Onun üzerinden devam edelim. Efendiler, hatıralarınızda olsa gerektirir ki memleketimizde ve Kafkasya'da incelemeler yapmak üzere Amerikan hükümeti General Harbor'un başkanlığında bir heyet göndermişti. Bu heyet Sivas'a geldi. 22 Eylül 1919 günü General Harbor ile uzun uzadıya görüştük. General'e milli mücadelenin maksat ve gayesi, milli teşkilat ve birliğin ortaya çıkış sebebi ve gayrimüslim azınlıklarla karşı olan hissiyat, yabancıların memleketimizdeki yıkıcı propaganda ve eylemleri üzerinde ayrıntılı vesikalara dayanan açıklamalarda bulundu. Generalin bazı garip soruları ile de karşılaştım. Mesela millet akla gelebilecek her türlü girişim ve fedakarlığa başvurduktan sonra da hala başarı sağlanamazsa ne yapacaksın? Verdiğim cevapta hatıramda aldanmıyorsam demiştim ki bir millet mevcudiyetini ve istiklalini kurtarabilmek için düşünülebilen her türlü teşebbüs ve fedakarlığı yaptıktan sonra başarıya ulaşır. Ya başaramazsa demek
o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir. Öyleyse millet yaşadıkça ve fedakarca teşebbüslerine devam ettikçe başarısızlık da mevzu bahis olamaz. Generalin sorduğu sorunun altında yatan asıl maksadın ne olabileceğini araştırmak istemedim. Fakat verdiğim cevabı kendisince takdirle karşılandığını bugün yeri gelmişken belirtmek isterim. Evet, yine değişik bir konu içerisinde bir yazışmayı ve Sayın Atamızın yazdığı bazı şifreli mektuplarını, telgraflarını, mektup demeyeyim de telgraflarını bakacağız. Damat Ferit Paşa ilk sadrazam, yani Mustafa Kemal Paşa'mızın ilk karşılaştığı sadrazamlardan biriydi. Görevinden istifa ediyor. Daha sonra Ali Rıza Paşa diye bir kabine toplanıyor. Bu da yine bir sadrazam. Bunlarla ilgili şifreli bazı yazışmalarını not almışım. Onları okumak isterim size. Devam edelim. Bütün kol ordu kumandanlarına ve milli mücadeleye yardımcı olan vali ve vali vekillerine, aşağıdaki telgrafın harbiye ve dahiliye nazırlarına çekilerek neticesinin bildirilmesi rica olunur. Dahiliye nazırının ihanet içindeki hareketlerine alet olarak halkı fiili olarak silahlandırmaya ve birbirini öldürtmeye kalkışan Konya valisi Cemal, Elaziz valisi Ali Galip, Malatya mutasarrıfı Halil Beylerin tutuklanarak divan-ı harbe verilmeleri, Trabzon valisi Galip, eski Kastamonu valileri İbrahim ve Ali Rıza Beyler ile Ankara valisi Muhittin Paşa'nın herhangi bir vazifeye getirilmemeleri, milletin kanuni haklarını çiğnemediklerinden, milli dava ve mücadeleye yardımlarından dolayı azzedilen Sivas valisi Reşit Paşa'nın eski vazifesine getirilmesi, eski Bitlis valisi Mazhar Müfit ve eski Van valisi Haydar Beylerin derhal boş vilayetlere tayin edilerek vazifelendirilmeleri talep olunur. İlk şifreli telgraf bu, ikinciye bakalım. Aşağıdaki örneğe uygun olarak sadrazama başvurulması neticesinin bildirilmesi rica olunur. Müslüman halkı silahlandırmaya ve birbirini öldürtmeye kalkışan ve orduyu işten yakarak neticesinde vatanı müdafasız bırakmak için emir verdiklerinden ordunun sırlarını, şifrelerini çalmak için fiili tertiplere girişmek suretiyle açığa vuran ve kanuni esası hükümleri gereğince dokunulmazlığı bulunan milletin hususi haberleşmelerine mani olan eski nazırlardan Ali Kemal Bey, Süleyman Şefik Paşa, Dahiliye Nazırı Adil Bey'in Millet Meclisi'nin açılışında Yüce Divan'a verilmek üzere hiçbir yere firarlarına meydan verilmemesini ve telgraf müdürü Refik Halit Bey'in aynı sebeplerle derhal tutuklanarak ilgili mahkemeye verilmesini kanunun dokunulmazlığını kutsallığı adına talep ederiz. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilcisi adına Mustafa Kemal. Burada Ali Rıza ve Ali Galip olayındaki bahsettiğim şahısların artık derdest edilmesi kısmına başlanıyor. Devam edelim. Evet, diğer bir konumuz da yine atamızın nutukta tek kusurumuz diye kendilerine öz eleştiri diyebilirim bunu, yaptığı bir kısmı ele alacağız şimdi. Efendiler, hükümetin beyannamesinin manasızlığına ve taşıdığı düşüncelerin sakatlığına rağmen biz heyeti temsili adına aynı tarihte 7 Ekim günü yeni kabineyi destekleme kararı veriyor, yeni hükümet ile milli dava arasında tam bir uzlaşma meydana geldiğini millete müjdeliyoruz ve her tarafta hükümet işlerine de asla müdahale edilmemesini temin ve hükümetin kuvvetini arttıracak ve işlerini kolaylaştıracak tedbirler alıyoruz. Dahil ve hariçte tam bir birlik vaziyet alıyoruz. Özet olarak memleketin selametini temin etmek için dürüstlük ve samimiyetle düşünenlerin akıl ve vicdan bakımından yapmaya mecbur oldukları akla gelebilecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mebusların bir an evvel seçilmesini temin etmek için teşvik ve tasfiyelerde bulunuyoruz. Yalnız bir şey yapmıyoruz. Milli teşkilatı dağıtmıyoruz, heyeti temsiliyeyi feshetmiyoruz. Yegane kabahatimiz budur. Damat Ferit Paşa'dan sonra diğer bir damat paşanın etrafında sadrazam diye, nazır diye toplanmış bir takım kuş beyinlileri alçak bir padişahın alçakça fikirlerini kolaylıkla uygulayabilsin diye serbest bırakamayacağımızı hissettiriyoruz. Delegemiz Cemal Paşa
kabine hakkında bizim müspet kanaatimizi alabilmek ve itimatımızı kazanabilmek için her çareye başvurmaktan geri durmuyor. Ahmet İzzet Paşa'ya kabineyi övdürerek mevcudiyetimizin silinmesi lüzumuna dair nasihatler veriyordu. Evet, yani bu da kendilerine ait bir öz eleştiri. Daha doğrusu atamızın da kendine ait bir öz eleştirisi. Yine devam edelim. Nutuk'ta yer alan diğer bir başlık ve konuya geçelim. Kumandanların görüşlerini almak. Efendiler, çok mühim olan bu meclisin toplanacağı yer konusunda kendi başına karar verip bu kararı da millete ve seçilen mebuslara tatbik ettirmek pek tehlikeli olurdu. Bu sebeple çok dikkat ve hassasiyetle bütün hususi ve umumi hissiyat ve fikirleri araştırmak, hakiki temayülleri icra edebilecek kararı bulmak zarureti karşısında bulunuyordu. Gördüğünüz gibi bir taraftan İstanbul'un ileri gelenleriyle haberleşirken bir taraftan da muhtelif vasıtalarla efkâr-ı umumiyi yokluyordu. Vereceğim kararın tatbikini temin etmek için ordunun değerlendirilmesini almak da pek mühimdi. Bu sebeple daha Ekim'in 29'unda 15, 12, 20 ve 3. Kolordu kumandanlarını Sivas'ta bir toplantıya davet ettim. Diyarbakır'daki kolordu kumandanına, Edirne'deki kolordu kumandanı Cafer Tayyar Bey'e, Bursa'da Yusuf İzzet Paşa'ya, Balıkesir'de Kazım Paşa'ya, Bursa'da Bekir Sami Bey'e de kendilerini mesafenin yolun uzaklığı ve hususi vaziyet icabı davet etmediğimi, alınan kararları bildireceğimi yazdım. Efendiler, davet edilen kumandanlardan Selahattin Bey zaten Sivas'taydı. Kazım Karabekir Paşa Erzurum'dan, Ali Fuat Paşa Ankara'dan ve Konya'daki kolordu kumandanının cepheyle ilgili mühim vaziyetleri bizzat halli lazım geldiğinden kendisine vekil olarak Konya'dan ve Kurmay Başkanı Şemsettin Bey gelerek Sivas'ta toplandılar. Heyet-i temsiliyeden olan ve bu heyetten olmayıp da toplantıda bulunmaları faydalı görülen şahısların ve kumandanların katılmasıyla 16 Kasım 1919 günü görüşmelere başladık. Toplantı gündemimiz şu 3 maddeye dayanacaktı. 1. Meclis-i Mebusanın toplanma yeri. 2. Meclisin toplanmasından sonra heyet-i temsiliyenin ve milli teşkilatın alacağı şekil ve hareket tarzı. 3. Paris Barış Konferansı'nın hakkımızda müsbet ve menfi bir karar vermesi haline karşı hareket tarzı. Burada atamızın gördüğünüz üzere bazı önemli ve elzem konularda kendi görüştüğü silah arkadaşlarının da güvenliğini düşünerek gizli toplantılar ama fikir danışarak, fikir beyan ederek ve tartışarak belli kararlar aldığını görebiliyoruz. Diğer bir konuya geçelim. Refet Paşa Demirci Efe'nin emrine giriyor. Refet Paşa bir asker, kumandan ve Demirci Efe'de Aydın halinde bulunan bir zeybek. O dönemin efelerinden birisi. Hatta şarkısı da mevcuttur, dinleyebilirsiniz. Şimdi bu konuyla alakalı da izahata gelelim atamızın verdiği. Efendiler, Nazilli'ye giden Refet Paşa, Demirci Mehmet Efe'den komutayı alıp almayı lüzum bulmamış ve bunda bir fayda görmemiş. Veyahut kim bilir belki de komuta kendisine teslim edilmemiş. Demirci Efe'nin emrinde kurmay gibi vazife yapmayı daha faydalı ve uygun bulmuş. Refet Paşa bunu bize bildirdi. Bölge şartlarını yakından görmüş bir kişinin kararını değiştirmek ekseriya müşkildir. Çünkü ya hakikaten Refet Paşa'nın gördüğü ve tercih ettiği gibi Efe'nin komutasını devam ettirmekte ve ona yardımcı olmakta fayda vardı, veyahut Refet Paşa o cephenin komutasını herhangi bir sebeple ele alamıyordu. Her iki ihtimale göre de mutlaka komutayı al diye emir vermek anlamsız olurdu. Asıl gariplik bundan sonra görüldü. Bir müddet sonra Refet Paşa Nazilli'de gözden kayboldu. Birkaç gün sonra Balıkesir'de olduğunu, bir takım yabancı subaylarla münasebete girip girmemesini bizden sorması vesilesiyle anladık. 22 Aralık 1919 tarihinde verdiğimiz cevapta, Milli Teşkilata mensup olanların bilhassa heyet temsiliye üyesi olarak tanınmış olmaları sebebiyle kendisinin yabancılarla hiçbir şekilde temas kurmasını istemediğimizi bildirdik. Refet Paşa tekrar ortadan kayboldu. Nihayet bir gün
Bursa'dan Refet imzalı kısa bir telgraf aldık. İstanbul üzerinden Bursa'ya geldi. Bu telgrafın bir türlü manasını anlamıyordum. Refet Paşa'nın İstanbul ile ne münasebeti vardı? Bir de Nazilli, Balıkesir, Bursa yolu İstanbul'dan mı geçer? Bu muammayı bir türlü halledemedim. Nihayet mesele anlaşıldı. Refet Paşa Nazilli'yi terk ettikten ve Balıkesir'de Kazım Paşa'ya uğradıktan sonra Bandırma'ya inmiş, oradan da bir Fransız torpidosuyla İstanbul'a gitmiş, orada bazı arkadaşlarıyla görüşmüş, daha sonra Bursa'ya dönmüş. Efendiler, bu muammayı hala halledemiyorum. Beni bunda anlayışla karşılayacağınızı umarım. Refet Bey'in bir İngiliz gemisiyle Samsun'a gelen Selahattin Bey tarafından değiştirildiği ve aynı gemiyle Refet Bey'in İstanbul'a geri dönmesinin talep olunduğu ve bunun üzerine gitmeyip istifa ettiği, İstanbul hükümetinin benimle beraber kendisinin de tutuklanarak İstanbul'a gönderilmemiz için her tarafa emir verdiği biliniyordur. Bu kadar çok bilinmeyeni çözememek cebir bilenlerce pek bağışlanmasa da benim bu noktada acize düştüğümü itiraf ederim. Gerçi Ferit Paşa kabinesi yerine Ali Rıza Paşa kabinesi geçmişti. Fakat yeni kabinenin istihbarat ve yürütme vasıtalarını evvelkinin aynı olduğu malumunuzdur. Efendiler, Refet Paşa'nın bu hafif hareketi Aydın ve Salihli cephelerinde düzenli bir ordunun kurulmasına kadar ciddi bir sevk ve idare kurulmamasına sebep oldu. Evet, diğer çok böyle üzücü bir konuyu daha bahsetmek isterim. Burada kısmen okuyacağım yine kitaptan ama Yahya Kaptan diye Kuvayi Milliye'den bir kişi var ve bu kişi İstanbul hükümeti tarafından ve çeşitli mecralar tarafından yargılanıyor kendi usullerince ve yargılanıp kafası kesiliyor. Ve buna atamız üzülüyor çünkü Yahya Kaptan'ın çok fazla hizmeti var ve yadırganmayacak millet hizmeti olduğu için bu duruma çok içerleniyor ve bununla alakalı kısmını şimdi size okuyacağım. Efendiler, Yahya Kaptan'ın katledildiğine şüphe kalmamıştı. Bu katledilme dediğim gibi kafası uçurularak yapıyor ve yani ciddi bir şekilde bildiğiniz psikopatlık derecesinde iş yapılıyor. Bunun dediğim gibi bazı kışkırtmalar vesaire belli yazışmalar da dönüyor. O kısımlarına çok detaylı girmeyeceğim ama atamızın bu kişiyi kaybetmesine üzüldüğünü anlayabiliyorsunuz. Bu hakikat bilindikten sonra katil olan hükümetin kanuni tatbikatı eline almış olması cinayet faillerinin meydana çıkarılmayacağına delil değil miydi? Fakat efendiler, zaman her şeyin, her hakikatin tarih önünde samimi olarak incelenmesine imkan hazırlar. Muhterem efendiler, hükümeti ve İstanbul Teşkilatımızın başkanları böyle çirkin bir cinayetin işlenmesinde vasıta olmaya yönelten sebep ve tesirlerin tetkikinin cidden ders verici neticeler getireceğine kani bulunduğum cihettedir ki, zahiren emniyetsiz gibi görülebilecek bir vakayı delillere ve vesikalara dayandırarak izah ettim. Bu izahatımla milletin gözünde hakikati açıkça ortaya koyabilecek bir zeminin doğmasına yardım edebildiysem, vicdani vazifelerimden birini yapmış olduğuma kani ve müsterih olacağım. Efendiler, bu hadiseyi incelerken iki noktayı göz önünde tutmak faydalı olur. O noktalardan birincisi, Said Molla'nın mensup olduğu gizli örgüt ve Gebze Kartal havalisinde bu teşkilata mensup şahsi çetelerin oynadığı rol ile bu rolü bizim adamlarımıza atfetmekte ve vatanperver yaşayan kimseleri aldatıp kandırmada gösterilen maharet ve başarı. İkincisi, İstanbul Teşkilatımızın başkanlarıdır ki bunlar bizim yeni heyet-i temsiliyenin emrinde ve onun verdiği talimatı ve işaretleri dahilinde hareketle mükellef bulunuyorlardı. Fakat bu mükellefiyeti samimi ifa etmekle asıl hedefe doğru yanılmadan yürümenin mümkün olabileceğini kabul etmeleri icap ederdi. Halbuki bu kimseler kendi akıl ve tedbirlerini heyet-i temsiliyenin ikazlarına rağmen yüksek görmekten geri durmamışlar ve hareket serbestliklerine mani olunmasını bir izzet-i nefis meselesi yaparak sinirlenmişler ve bu sakat hislerinin tesiriyle aldatılmaya kadar varmışlardı. Şimdi efendiler,
vicdan ve şefkat sahibi olanları cidden kan ağlatan bir telgrafı daha merhametli gözlerinizin önüne sererek bu meseleye dair anlatacaklarımı sonlandıracağım. Ankara'da Kuvayi Milliye Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, kocam Yahya Kaptan sırf sizin yüksek şahsınızla münasebeti dolayısıyla bir kanuni suçu olmaksızın teslim olduğu halde Gebze Jandarma Yüzbaşısı Nail ve Üsteğmen Abdurrahman Efendiler tarafından alçakçasına şehit edildi. Bütün Tavşancıl ailesi vakanın şahididir. Hakkın yerini bulması için adliye ve dahiliye nezaretlerine müracaat edildi. 2 yetimle perişan halde bulunuyoruz. Bu bapta yüksek teşebbüslerinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz. Emir sizindir. Karagümrük Keçeciler Karabaş Mahallesi'nde 19 numaralı evde oturan Yahya Kaptan'ın karısı. Yani bu olay dediğim gibi şu an okuduğum zaman üzücü olduğunu zaten anlayabiliyorsunuz. Detayı yine nutun içerisinde yer alıyor. Okumanızı tavsiye ederim. Aslında görevini yerine getiren Yahya Kaptan'ın nasıl katledildiğini görebiliyorsunuz. Evet, yine ilginç bir vaka. Yalancı bir peygamber Bayburt'ta meydana çıkıyor. Bununla ilgili atamızın aldığı not. Bunu okuyalım. Muhterem efendiler, İstanbul'un temas ve izahında bulunduğumuz can sıkıcı vaziyetiyle uğraşırken memleketin doğu ucunda bir yalancı peygamberin yarattığı mühimce ve kanlı bir vaka cereyan ediyordu. Buna dair 15. Kolordu Komandanlığından birçok rapor geliyordu. Bayburt'a 4 saat mesafede Hart Kariyesi, Kariye ihtiyar heyeti olmayan bir köy vardır. Bu kariyede oturan Eşref adında bir şey, Şiilik telkinlerinde bulunuyormuş. Bundan üzüntüye kapılan Bayburt müftü ve uleması, şeyhi getirerek sorguya çekmek için kurdukları bir heyeti Hart'a göndermişler ve mahalli hükümet adına şeyhi davet etmişler. Şeyh bu davete icabet etmemiş, yerel hükümet 50 kişilik bir müfreze göndermiş, buna büsbütün öfkelenen şeyh, müritleriyle beraber birliğe saldırmış. Silahlarını ve cephanesini almış, er ve subayların esir ve bazılarını da şehit etmiş. Bunun üzerine çevredeki bazı birlikler Bayburt'ta sevk olunmakla beraber meselenin kan dökülmeksizin barış yolu ile halli tercih edilmiş. Şeyhe, ulema ve ümeradan birkaç heyet gönderilmiş, hükümete boyun eğmesi için nasihatte bulunulmuş, 16 gün bu suretle zayi edilmiş. En son giden Erzurum Kadısı Başkanlığındaki heyetin ricası da son giden Şeyh Eşref üzerine tesirli olmamış. Bilakis şeyh bunlara hepiniz kafirsiniz, kimseyi tanımam, itaat etmem, harp edeceğim, Allah bana şeriat ilanına memursun dedi şeklinde bir ultimatom vermekle beraber bir taraftan da köylere Sahibi Şeriat ve Mehdi-i Muntazar imzalarıyla bir takım beyannameler göndererek halkı kandırmış ve kendisine katılmalarını sağlayarak isyan etmiş. Bunun üzerine bizzat Bayburt'a gelip 9. Tümen komutasını alan Yarbay Halit Bey 25 Aralık 1919 günü kafi kuvvetli Hart'a hareket eder, şeyh topladığı asilerle müdafaya karar verdiğinden topçu ve piyade kuvvetleriyle muharebe, şeyhle çatışması ve çarpışmaya ihtiyaç hasıl olur. Bu esnada şeyhin müritlerinden bir takımları da Hart'a yardım etmek üzere civar köylerde toplanırlar. Nihayet Yarbay Halit Bey doğrudan doğruya Bayburt'tan bana gönderdiği 1 Ocak 1920 tarihli şifresinde dediği gibi harp meselesi yalancı peygamberle oğullarının ve kendisine bağlı adamların bazılarının öldürülmesi ve Hart'ın teslim alınmasıyla neticelenmiştir. Halit Bey'in bu şifresinde mebusları ile ilgili bazı bilgiler de verdiğinden kendisine 1-2 Ocak 1920 tarihli şu şifreyi yazdım. Harp meselesinde siz biraderimin elde ettiği başarıyı tebrik eder ve mebuslarına Ankara'ya gelmesi için sarf buyurduğunuz çalışmalara teşekkür ederim. Evet, ilginç bir olaydı bu da. Türk milletinin arzusuna değindiği bir kısmı okuyalım atamızın. Türk milletinin kalbinden, vicdanından doğan ve ilham alan en esaslı, en bariz arzu ve iman belli olmuştu. Kurtuluş, yani istiklal.
Bu kurtuluş feryadı Türk vatanının bütün ufuklarında yankılanmaktaydı. Milletten başka izahatte bulunmaya mahal yoktu. Artık bu isteği ifade etmek kolaydı. Nitekim Erzurum ve Sivas kongrelerinde milli arzu billurlaştırılmış ve ifade olunmuştu. Bu kongrelerde alınan kararlara sadık olduklarını beyan ettikleri için milletçe vekil seçilen kimseler her şeyden evvel bu kararlara bağlı şahıslardan oluşan ve bu kararları ilan eden cemiyetle ilişkili bulunduklarını gösterir ad taşıyan bir grup kuracaklardı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti grubu, işte bu grup milli teşkilata ve dolayısıyla millete dayanarak nerede ve nerede olursa olsun milletin mukaddes mücadelesini cesaretle ifade ve müdafaa edecekti. Misak-ı Milli hazırlanıyor. Efendiler, milletin emel ve maksadını kısa bir programın temelini oluşturacak surette toplu bir tarzda ifadesi de görüşüldü. Misak-ı Milli adı verilen bu programın ilk karalamalarını da bir fikir vermek maksadıyla kaleme alındı. İstanbul Meclisi'nde bu ilkeler hakikaten toplu bir surette yazılmış ve tespit olunmuştur. Efendiler, görüştüğümüz her zat veyahut zevat bizimle fikir ve kanaat birliği yaparak ayrılmışlardı. Fakat İstanbul Meclisi'nde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti grubu diye bir grubun kurulduğunu işitmedik. Niçin? Evet, niçin? Buna bugün cevap isterim. Çünkü efendiler, bu grubu kurmayı vicdan borcu, millet borcu bilmek vaziyet ve kabiliyetinde bulunan efendiler imansız idiler, korkak idiler, cahil idiler. İmansız idiler çünkü milli mücadelenin ciddiyet ve katiyetine ve bu mücadelenin dayanağı olan milli teşkilatın sağlamlığına inanmıyorlardı. Korkak idiler çünkü milli teşkilattan olmayı tehlikeli görüyorlardı. Cahil idiler çünkü tek kurtuluş dayanağının millet olduğunu ve olacağını takdir edemiyorlardı. Padişaha dal kavukluk ederek, yabancılara hoş görünerek, mülayim ve nazik davranarak bütün gayelerin gerçekleşebileceği gafletini gösteriyorlardı. Milli mücadeleyi küçümseyenler. Bundan başka efendiler nankör ve bencil idiler. Milli fikir ve milli teşkilatın kısa bir zamanda temin ettiği şeref ve mevcudiyeti küçümsüyorlardı. Vücut bulmuş olan vaziyet ve mevcudiyetin kolayca elde edilmiş olduğu zannına ve anlamsız korkusuna kapılmakla çirkin gururlarını tatmin sevdasına düşüyorlardı. Erzurum'da, Sivas'ta telaffuz olunmuş, tespit olunmuş bir isim aynen kabul etmek zul olmaz mıydı? O isimden daha anlamlı bir isim mi yoktu? Evet, işittik efendiler, varmış. Felahı Vatan grubu. Efendiler, maziye ait safhaları ve hadiseleri burada beyan edebileceğim çerçeve dahilinde hakikate uygun olarak tespit etmek azmindeyim. Bu sebeple tam üzerinde bulunduğumuz noktaya dair bir hususu da büyük samimiyetle bilgilerinize sunacağım. Evet, bu istiklalle alakalı bazı kısımlarıydı nutuktan. Önemli bir hadiseyle daha devam edelim. İstanbul'un işgali. Efendiler, İstanbul'da 10. Tümen Kumandanı'ndan, Ankara'da 20. Kolordu Kumandanlığından 9 Mart 1920 tarih ve 465 numaralı şifre olarak 14 Mart 1920 günü bir yazı geldi. Çözülmüş hali şuydu. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine mahsus. İngilizler tarafından Türk Ocağı binasının işgali üzerine Milli Talim ve Terbiye binasına taşınan ocağın bu yeni taşındığı bina dün öğle vakti İngilizler tarafından yeniden işgal edilmiştir. 9 Mart 1920. Efendiler, 1920 senesi Mart'ının 16. günü öğleden evvel saat 10'da makine başında şöyle bir telgraf geldi. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Bu sabah Şehzadebaşı'ndaki Muzuka Karakolu'na İngilizler basıp oradaki askerlerle çarpışarak neticede şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Bilgilerinize arz olunuyor. Manastırlı Hamdi. Ben bu telgrafın altına kurşun kalemle acele olarak kolordulara benim imzamla Mustafa Kemal işaretini koyduktan sonra telgrafı verenden izah istemeye başladım. Manastırlı Hamdi Efendi sürekli olarak bilgi vermeye devam etti. Bizim en emniyetli bir arkadaşımız var ki yalnız o değil, herkes yani gelen söylüyor. Şimdi Harbiye'nin işgalini haber aldık. Hatta Beyoğlu telgrafhanesinin önünde İngiliz askerleri olduğunu öğrendik.
Fakat telgrafhaneyi işgal edip etmeyecekleri meçhuldür. Bu esnada efendiler Harbiye telgrafhanesinden Memur Ali'nin bilgi vermeye başladı. Sabahleyin İngilizler basarak 6 kişiyi şehit ettiler. 15 kadar da yaralı var. Şimdi İngiliz askerleri dolaşıyor. Şimdi işte İngiliz askerleri nezarete giriyorlar. İşte içeri giriyorlar. Nizamiye kapısına. Tehlikes, İngilizler buradadır. Manastırlı Hamdi Efendi bizi buldu. Paşa Hazretleri, Harbiye telgrafhanesini de İngilizler Bahriye askeri işgal edip tehlikestikleri gibi bir taraftan Tophane'yi işgal ediyorlar. Bir taraftan da zırhlılardan asker çıkarılıyor. Vaziyet vehamet kasvediyor efendim. Sabahki çarpışmada 6 şehit 15 yaralımız var. Paşa Hazretleri yüksek emirlerinizi bekliyorum. 16 Mart 1920 Hamdi Efendi. Ve Hamdi Efendi devam ediyor. Sabahleyin bizim asker uykudayken İngiliz Bahriye askerleri karakola gelip giriyor. Askerimiz uykudan şaşkınlık içinde kalkınca çarpışmaya başlanıyor. Neticede bizden 6 kişi şehit oluyor, 15 kişi yaralanıyor. Bunun üzerine zaten melanetlerini tasarlamışlar ki hemen zırhlıları rıhtıma yanaştırıp Beyoğlu tarafını Tophane'yi işgal edip bir taraftan da Harbiye nezaretini işgal etmişlerdir. Hatta şimdi ne Tophane'de ne de Harbiye telgrafhanesini bulmak imkanı oluyor. Şimdi de aldığım bir habere göre işgal Derince'ye de kadar yayılıyormuş efendim. İşte Beyoğlu telgrafhanesi de yok. Orasını da işgal ettiler galiba. Allah muhafaza buyursun, burayı işgal etmesinler. İşte Beyoğlu telgraf memurları, müdürleri geldiler, kovmuşlar. 1 saate kadar burası işgal alınacaktır. Şimdi haber aldım efendim. Merhum Hayati Bey benim ilk haber telgrafı üzerine yaptığım işarete uygun olarak bilgileri özetlemiş, Rumeli ve Anadolu'daki bütün kumandanların adresine telgraf çektiriyordu. Bir an evvel İstanbul üzerinden Edirne'ye çektirilmesini söylemiştim. Hamdi Efendi yüksek emirleriniz yerine getiriliyor, Edirne'ye yazıyorum ve bütün merkezleri hazır ettirdik. Hamdi Efendi'den, mebuslar için bir haber aldınız mı? Meclis-i Mebusan telgrafhanesi cevap veriyorum diye sordum. Hamdi Efendi evet yapıyor. 14. Kolordu kumandanı hazır, paşa istiyordu verelim mi? Efendiler bundan sonra artık Hamdi Efendi'nin sözünü işitmedik. İstanbul merkezinde işgal edilmiş olduğuna hükmettik. İşgal durumundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması kısmına direkt geçelim. Çünkü kısa kısa gidiyorum. Yani bu podcast tabii kısa da olsa biraz uzuyor. Özellikle benim önemli gördüğüm yerlere girdikçe. Devam edelim. Efendiler bu türlü vakalara bundan sonra da daha geniş çapta tesadüf edeceğiz. Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını ve açılmasını temin için çalıştığımız günlerde bizi en çok meşgul olan Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesindeki mevkilerden başlayıp Nallıhan, Beypazarı üzerlerinden Ankara'ya yaklaşacak kadar genişleyen irtica ve isyan dalgaları olmuştur. Ben bir taraftan bu dalgaların durdurulmasına çalışırken, bir taraftan da Ankara'da toplanmakta olan ve genel vaziyeti de henüz layıkıyla vakıf bulunmayan mebusların dehşete düşürecek vakalar karşısında bırakmamak ve böyle vaziyetlerin ortaya çıkmasıyla meclisin toplanmaması gibi meşhum ihtimalleri önlemek çarelerini düşünüyordum. Bunun için meclisin açılmasında pek çok acele ediyordum. Nihayet gelebilmiş olan milletvekilleriyle yetinerek meclisin Nisan'ın 23. günü açılmasına karar verdik. Bu karar üzerine 21 Nisan 1920 tarihinde bütün memlekete yaptığım tebligat metnini o günün hissiyat ve düşüncelerine ne kadar uymak mecburiyetinde bulunduğunu gösteren bir vesika olmak bakımından aynen bilgilerinize arz ediyorum diyor. Ve ben bu kısmı direkt okumayacağım çünkü bu bayağı bir uzun. 23 Nisan'ın ilk ilanının tebrik ve kutlanmasına dair bir telgraf. Yine başka bir durum. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk hariciye icraatı. Efendiler, kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin hariciye meselelerinde verdiği ilk karar Moskova'ya bir heyet gönderilmesi olmuştur. Heyet, hariciye vekili Bekir Sami Bey'in başkanlığında idi. İktisat vekili Yusuf Kemal Bey üye bulunuyordu. 11 Mayıs 1920'de Ankara'dan hareket eden heyetin esas vazifesi Rusya ile irtibat tesis etmekti.
Rusya'nın hükümetimizle yapacağı anlaşmanın bazı esasları 24 Ağustos 1920'de parafe edilmiş olmakla beraber vaziyetin icabı olarak uzlaşmaya bağlanamayan bazı noktalardan dolayı gecikmiştir. Moskova Anlaşması diye anılan diplomatik vesikanın imzası ancak 16 Mart 1921'de mümkün olabilmiştir. Muhterem efendiler, memleket dahilinde yer yer kendini gösteren isyanları takip etmekte gecikmeyen ilk genel Yunan taarruzu bakışlarımızı yeniden batıya çevirecektir. Yine ekstra bir bilgi olarak nutukta yer alan ve atamızın yazdığı bazı bilgiler, ordularımızın kumandan ve subayları hakkında. Senelerce muhtelif harp sahnelerinde komuta ettiğim ordularımızın kumandan ve subayları hakkında zaten malumun olan bir hakikati 180. defada olsa işitmiş olmaktan elbette çok hüzünlenmiştim. Efendiler, muhareke meydanında verilecek emri bekleyen Şark ordumuz 28 Ekim 1920 günü Kars üzerine harekette başladı. Düşman mukavemet etmeksizin Kars'ı terk etti. Kars 30 Ekim'de tarafımızdan işgal olundu. 7 Kasım tarihinde birliklerimiz Arpa Çayı'na kadar olan bölgeyi ve Gümrük'ü işgal etti. Ermeniler 6 Kasım'da ateşkes ve barış için müracaat etmişlerdi. Biz de mütakere maddelerini hariciye vekaleti vasıtasıyla 8 Kasım'da Ermeni ordusuna bildirdik. 26 Kasım'da başlayan barış görüşmeleri 2 Aralık'ta son buldu ve 2-3 Aralık gecesi Gümrük Anlaşması imza alındı. İlk anlaşma, Gümrük Anlaşması. Efendiler, Gümrük Anlaşması milli hükümetin yaptığı ilk anlaşmadır. Bu anlaşma ile düşmanlarımızın hayallerinde ta Harşit Vadisi'ne kadar uzanan Türk ülkeleri bahsedilmiş olan Ermenistan, Osmanlı Devleti'nin 1877 seferiyle kaybetmiş olduğu yerleri bize, milli hükümete terk ederek dava haricine çıkarılmıştır. Doğudaki vaziyetlerde mühim değişiklikler olması yüzünden bu anlaşma yerine daha sonra yapılan 16 Mart 1921 tarihli Moskova ve 13 Ekim 1921 tarihli Kars anlaşmaları geçerli olmuştur. Efendiler, o bölgenin genel vaziyeti ve sınırlarımız bakımından temas halinde bulunduğumuz Gürcistan ile olan münasebet ve aramızda cereyan eden muamele hakkında da kısaca bir malumat vereyim. 1920 senesinin Temmuz'unda Batum, İngilizler tarafından tahliye edilince Gürcüler hemen burayı işgal ettiler. Bu vaziyet Brest-Litovsk ve Trabzon anlaşmalarına muhalif olduğundan 25 Temmuz 1920'de tarafımızdan protesto edilmişti. 8 Şubat 1921'de Ankara'da itimatnamesini takdim etmiş sunmuş olan Gürcü sefiri ile ve Türkiye-Gürcistan anlaşması için müzakere başlamıştı. Nihayet 23 Şubat 1921'de verdiğimiz kat'i bir ultimatom üzerine Ardahan ve Artvin ve Batum tarafından işgaline razı olundu. Batum'un işgali bu tarihten 15 gün sonra gerçekleşmiştir. Bu yerlere Türkiye'ye katılmayı sabırsızlıkla bekleyen halkın alkışları içinde girildi. Daha sonra Moskova Anlaşması icabınca Batum tahliye edildi fakat işgal etmiş olduğumuz diğer kısımların anavatan sınırları içinde kalması pekiştirildi. Evet, yine bir hadise ve vakaya bakıyoruz. Atamız burada mebusları seçerken çok dikkatli ve titiz olmalıdır diyor ve devam ediyor. Muhterem efendiler, pek güzel bilirsiniz ki sultanlarla, halifelerle idare olmuş ve olunan memleketlerde vatan için, millet için en büyük tehlike sultanların ve halifelerin düşmanlar tarafından satın alınmalılarıdır. Bu çok defa kolaylıkla sağlanabilmiştir. Meclislerle idare edilen memleketlerde ise en tehlikeli cihet, bazı mebusların yabancılar adına çalınmış ve satın alınmış olmalarıdır. Millet meclislerine kadar dahil olmak yolunu bulabilen vatansızlara tesadüf etmek, tarihin bu baptaki misalleriyle hükmetmek zaruridir. Bunun için milletvekillerini seçerken çok dikkatli ve kıskanç olmalıdır. Milletin hata yapmaktan korunması için yegane salim çare, fikir ve faaliyetleriyle milletin itimatına mazhar olmuş siyasi bir fırkanın seçimde millete kılavuzluk etmesidir. Genellikle bütün vatandaşların adaylıklarını ortaya atan, her şahıs hakkında hüküm vermeye yardımcı olacak doğru bilgilere ve isabetli oya sahip bulunacağını kabul etmek
Görüş olarak farz olunsa bile bunun tam hakikat olmadığı tecrübelerin tecrübeleriyle ve inkar edilemez bir açıklıkla ortaya çıkmıştır. Aslında burada günümüzde de bir nevi vurgu var gibi. Yani meclislerde milletvekillerini seçerken nasıl ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor atamız, ama tabi buna ne kadar dikkat edersen de et diyor. İçlerinde illaki oluyor diye bahsediyor. Evet, devam edelim tekrar. Yine değişik bir konu ve nutukta yer alan atamızın yazdığı Çerkez Ethem ve kardeşleriyle alakalı bir vaka. Bununla alakalı da benim aldığım notlardan birine geçiyoruz. Asi Ethem ve kardeşlerine karşı fiili harekata geçilmesi. Efendiler, Kütahya'ya vekiller heyeti kararını ve heyetin geri dönmesi lüzumunu bildirdikten sonra cephe kumandanlarına da Asi Ethem ve kardeşlerine karşı fiili harekata geçmelerini emrettim. Efendiler, askeri harekata çapulculuktan, devlet teşkil ve idaresini, şunun bunun masum çocuklarını fidye dilenmek için dağlara kaldırmak haydutluğundan ibaret zanneden, şarlatanlıklarıyla, yaygaralarıyla bütün bir Türk vatanını bezdiren ve Türk milletinin Büyük Millet Meclisi'ni kendileriyle uğraştıran hayasız, haddini bilmez, küstah ve herhangi bir düşmanın boğaz tokluğuna casusluğunu, uşaklığını yapacak kadar aşağılık ve rezil yaratılışta olan bu kardeşleri, ellerindeki bütün kuvvetler ve dayandıkları düşmanlarla beraber yola getirmek ve ortadan kaldırmak suretiyle inkılap tarihimizde tesirli bir ibret örneği vermek zaruri görüldü. Onun için şu tertibatı almıştık. Bursa'da bulunan Yunan kuvvetlerine karşı bir piyade tümeni terk olunarak 2 piyade tümeni ile bir süvari tugayına Eskişehir'in güneybatısında ve Kütahya istikametinde yığınak yaptırılmıştı. Uşak'ta bulunan Yunan kuvvetine karşı da yalnız bir tabur cepheye terk olunarak 2 piyade tümeni ile 7 süvari alayına Dumlupınar civarında yine Kütahya istikametinde yığınak yaptırılmıştı. Şimdi burada Çerkez Ethem'le alakalı yine belli telgraf yazışmaları ve belli olaylar cereyan buluyor. Bu isyanı da bir şekilde bastırıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak atamız da dahil. Yine bir olay üzerinden devam ediyoruz. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul hükümetine bağlamaya çalışıyorlar. Bu girişimle alakalı belli telgraf yazışmalarına bakacağız şimdi. Sadece bir tanesini okuyacağım size. Ve bunda Mustafa Kemal Paşa'mız yazıyor. İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine Ankara 30.01.1921 27 ve 28 Ocak 1921 tarihlerinde yazdığım 3 telgrafla zat-ı samilerine icap eden ve tatbiki zaruri olan bütün hususları açıklık ve kesinlikle bildirmiş olduğuma kaniyim. Buna rağmen 29 Ocak 1921 tarihli telgrafınızda vaziyetin daha lüzumu derece anlayış ve isabetle değerlendirilmemekte olduğunu gördüm. Vaziyetin ehemmiyeti ve zamanın nezaketi dolayısıyla zat-ı samiyeleriyle beraber muhterem arkadaşlarınızın ve bilhassa zat-ı şahanenin her hususta bir defa daha aydınlatılmalarına yardımcı olmanız bir vazife hükmüne giriyor. Fikir ve değerlendirmelerinizden isabetli neticeler alınmasını kolaylaştırmak maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul ve tatbik edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerini aşağıda aynen tebliğ ediyorum. Burada Teşkilat-ı Esasiye Kanunu maddelerini işleyeceğiz şimdi. 1. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat bilfiil olarak idare etmesi esasına dayanır. 2. İcra kuvveti ve yasama yetkisi milletin yegane ve hakiki temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli eder ve toplanır. 3. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanını taşır. 4. Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca seçilmiş üyelerden oluşur. 5. Büyük Millet Meclisi'nin seçimi 2 senede bir kere icra olunur. Seçilen üyelerin üyelik müddeti 2 senedir. Fakat yeniden seçilmek mümkündür. Eski meclis yeni meclis toplanıncaya kadar vazifeye devam eder. Yeni seçimlerin icrasına imkan görülmediği takdirde
Vazife süresi yalnız 1 sene uzatılabilir. Büyük Millet Meclisi üyelerinden her biri kendini seçen vilayetin ayrıca vekili olmayıp bütün milletin vekilidir. 6. Büyük Millet Meclisi'nin genel heyeti Kasım başında davetsiz toplanır. 7. Şeriat hükümlerinin uygulanması, bütün kanunların yürürlüğe konması, değiştirilmesi, fesih, anlaşma ve barış imzalanması ve vatan mürafası ilanı gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Kanun ve nizamnamelerin düzenlenmesinde halk için en faydalı ve zamanın ihtiyacına en elverişli fıkıh ve hukuk hükümleriyle örf ve adetler, ola gelen işler esas olarak alınır. Vekiller heyetinin vazife ve mesuliyeti hususi bir kanunla tayin edilir. 8. Büyük Millet Meclisi hükümetini oluşturan vekillikleri hususi kanun icabınca seçtiği vekiller vasıtasıyla idare eder. Meclis icra ve ilgili hususlarında vekillere vazife verir. İcap ederse bunları değiştirir. 9. Büyük Millet Meclisi Genel Heyeti tarafından seçilen başkan, bir seçim devresi zarfında Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. Bu sıfatla meclis adına imza atmaya vekiller heyeti kararlarını tasdike yetkilidir. İcra vekilleri heyeti üyeleri içlerinden birini kendilerine başkan seçer. Fakat Büyük Millet Meclisi Başkanı vekiller heyetinin de tabii başkanıdır. İkinci kanun esası bu maddelere aykırı düşmeyen hükümleri eskisi gibi yürürlüktedir. Bizce yukarıda saydığım temel maddelere aykırı hareket etme imkan ve yetkisinin olmadığı yüksek şahsiyetlerin dikkatlerini emniyetle belirtmek isterim. Meclis başkanlığı ile başlayan haberleşmenizin gerektirdiği muamelenin yürütülmesi icra vekilleri heyetine bırakılmıştır efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Burada Tevfik Paşa'ya İstanbul hükümeti ile ilgili yaptığı bazı hareketlerinden ötürü Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun ve maddelerini iletiyor kendisine ve bu şekilde açıklamış oluyor. Yine değişik bir olay üzerinden devam edelim. 2. İnönü Zaferi ve İsmet Paşa'nın Metristepe'de gördüğü vaziyet. Bundan sonra sıra bize geliyordu. İsmet Paşa 31 Mart günü karşı taarruza geçti ve düşmanı mağlup ederek 31 Mart 1 Nisan gecesi geri çekilmeye mecbur etti. Bu suretle inkılap tarihimizin bir sayfası 2. İnönü Zaferi ile imla edildi. Efendiler, düşman çekilirken Batı Cephesi kumandanı ile 1 Nisan günü yapılan yazışmalar o gün hissiyatını tespit eden vesikalardır. O hissiyatı ihya için müsaade buyurursanız o günkü yazışmalardan bazı telgrafları aynen okuyacağım. Metristepe, 1 Nisan 1921. Saat 6.30'da Metristepe'den gördüğüm vaziyet, Gündüz Bey kuzeyinde sabahtan beri dayanan ve artçı olması muhtemel bir düşman müfrezesi sağ cenah grubunun taarruzu ile düzensiz olarak çekiliyor. Yakından takip ediliyor. Hamidiye istikametinde temas ve faaliyet yok, Bozüyük yanıyor. Düşman binlerce ölüsüyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Batı Cephesi Kumandanı İsmet. Bu telgrafa Mustafa Kemal Paşa yanıtlıyor. İnönü Savaş Meydanı'na Metristepe'de Batı Cephesi, Kumandanı ve Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'ya. Bütün dünya tarihinde sizin İnönü meydan muharebelerinde üzerinize yüklendiğiniz vazife kadar ağır bir vazife yüklenmiş kumandanlar enderdir. Milletimizin istiklal ve hayatı dahice idareniz altında vazifelerini şerefle yapan komuta ve silah arkadaşlarınızın kalbine ve vatanperverliğine büyük bir emniyetle dayanıyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan, bugün en ücralı köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azim ve hamiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu. Adınızı tarihin iftihar kitabesine kaydeden ve bütün milleti hakkınızda ebedi minnet ve şükrana sevk eden büyük gaza ve zaferinizi tebrik ederken, üstünde durduğunuz tepenin size binlerce düşman ölüleriyle dolu bir şeref meydanı seyrettirdiği kadar milletimiz ve kendiniz için yükseliş şahlarıyla dolu bir istikbalin ufkuna da baktığını ve hakim olduğunu söylemek isterim. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Ve son olarak İsmet Paşa yanıtlıyor. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Zulüm ve istibdat dünyasının
en zalimane hücumlarına karşı yalnız ve şaşkın kalan milletimizin maddi ve manevi bütün kabiliyet ve kuvvetlerini ruhundaki ateşle toplayan ve harekete getiren Büyük Millet Meclisi'nin Başkanı Mustafa Kemal Paşa, kahraman askerlerimiz ve subaylarımız adına askerlerimizle avcı atlarında omuz omuza vuruşan tümen ve kolordu kumandanları adına takdir ve tebriklerinize büyük iftiharla teşekkürlerimi arz ederim. Arkadaşlar, burada şunu bahsetmek isterim. Bu savaşlar yapılmadan önce ülkenin durumu çok kötü olduğu için ve yani ne diyeyim size, askeri gereçler olsun, postal olsun, üstüne giyilen askeri parkalar olsun veya direkt silahlar olsun, bunlar konusunda büyük sıkıntılar mevcuttu. O sıkıntıları da yine bu yani büyük bir özveriyle diyeyim, beraber çalışmalarıyla hallederek bu şekilde devam ediliyor ki en basit örneğini vereyim, ben burada notlarımın içine dahil etmedim, okumuştum. Halktan da Mustafa Kemal Paşa eşya ve gereç toplattırıyor. Yani gönlünden kopan bunu verecek ya da vermesi gerekiyor gibi kurtuluşumuz için addediyor ve bütün halka bunu duyuru yapıyor ve halktan da bazı araç ve gereçler askeri için tahsis ediliyor. Yine uzatmadan diğer bir konuya geçelim. Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun başına geçmemi talep edenler diye yazdığı nutuktaki bir kısma geçiyoruz. Efendiler, hakikaten de tahmin ettiğim manevi mahsurlar hemen kendini gösterdi. İlk teessür mecliste tezahür etti. Bilhassa muhalifler bedbiyane nutuklarla feryada başladılar. Ordu nereye gidiyor? Millet nereye götürülüyor? Bu harekatın elbette bir mesulü vardır. O nerededir? Onu göremiyoruz. Bugünkü elim halin, feci vaziyetin asıl mesulünü ordunun başında görmek isterdik diyorlardı. Bu yönde konuşan kimselerin ima ve ifade etmek istediklerinin ben olduğuma şüphe yoktu. Nihayet Mersin mebusu Selahattin Bey kürsüden benim ismimi telaffuz ederek ordunun başına geçsin dedi. Bu teklife katılanlar çoğaldı. Buna muarız olanlar da vardı. Efendiler, bu görüş ayrılıklarının sebepleri üzerine biraz izahatta bulunmak uygun olur. Bir defa benim fiilen ordunun başına geçmem teklifinde bulunanların fikir ve maksatlarını ikiye ayırmak mümkündür. Benim ve benimle beraber birçoklarının o zaman anladığımıza göre bir kısım zevat artık ordunun tamamen mağlup olduğunu, vaziyetinin iadesine imkan kalmadığını, bundan dolayı da davanın takip ettiğimiz milli davanın kaybolduğuna hükmetmişlerdi. Bu sebeplerle duydukları hiddet ve şiddeti benim üzerimde teşkil etmek istiyorlardı. İstiyorlardı ki kendi tasavvurlarına göre hizmete uğramış ve hezimete devam edecek olan ordunun başında benim de şahsiyetim hezimete uğrasın. Diğer bir kısım zevat, diyebilirim ki çoğunluk, bana olan emniyet ve itimatlarından dolayı samimi olarak ordunun fiilen başına geçmemi arzu ediyorlardı. Henüz fiilen kumandanlığı üzerime almamı mahsurlu görenlerin fikri de şuydu: ordunun bundan sonraki herhangi bir muharebede başarı kazanamayıp yeniden geri çekilmesi uzak bir ihtimal değildir. Bu vaziyetlerde ben fiilen ordunun başında bulunursam, genel fikre göre son ümidin de yitirilmiş olduğu gibi bir zihniyetin doğması ihtimali vardır. Halbuki henüz genel vaziyet daha son tedbir, son çare ve son kuvvetlerin feda edilmesini elzem kılacak bir mahiyette değildir. Bundan dolayı efkâr-i umumiyede son ümidin muhafazası için benim askeri harekatı şahsen idare etmem zamanı gelmemiştir. Şöyle söyleyebilirim, belki ilerleyen notlarında dahil etmiş olabilirim ama etmediysem de Mustafa Kemal Paşa bu ordunun başına geçme durumunu ta ki meclis kurulup ilan edildikten bir süre sonra düşmanı def etmek amaçlı başkumandan yani başkomutanı olarak geçiyor. Ama kendi belirlediği bir zamanda geçiyor. Burada da geçmeme nedenini bir nevi açıklamış durumda. Ve atamızın gerçekten klasikleşmiş bir sözünden buraya da not almış durumda. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Yine bir olayla bağdaştırarak kendisi aktarıyor. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder.
yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur. İşte ordumuzun her verdiği bu sistem dahilinde her adımda azami fedakarlığını göstermek suretiyle düşmanın üstün kuvvetlerini imha ederek, yıpratarak nihayet onu taarruzuna devam kabiliyet ve kudretinden mahrum bir hale getirdi. Muharebe vaziyetinin bu safsatasını sezer sezmez derhal bilhassa sağ cenahımızda Sakarya Nehri doğusunda düşman ordusunun sol cenahına ve daha sonra cephenin mühim yerlerinde karşı taarruza geçtik. Yunan ordusu mağlup ve geri çekilmeye mecbur oldu. 13 Eylül 1921 günü Sakarya Nehri'nin doğusunda düşman ordusundan eser kalmadı. Bu suretle 23 Ağustos gününden 13 Eylül gününe kadar bugünlerde dahil olmak üzere 22 gün 20 ve 2 gece aralıksız devam eden çok büyük ve kanlı Sakarya Meydan Muharebesi, yeni Türk Devleti'nin tarihinde, dünya tarihinde ender olan büyük bir meydan muharebesi misali kaydetti. Muhterem efendiler, başkumandanlık vazifesini fiilen üzerime aldığım zaman meclise ve millete mutlaka başaracağımız yolundaki kesin kanaatimi arz ve ilan etmekle ve bu kanaatimin mevcudiyetimin bütün haysiyetini ortaya atarak gerçekleştirmekle ilk manevi vazifemi yapmış olduğumu zannederim. Ondan sonra maddi mühim vazifelerim de vardı. Onlardan biri harp ve muharebe karşısında millete aldırmaya mecbur olduğum vaziyet idi. Evet, zaten burada anlamışsınızdır. Başkumandan olarak atamız kumandanlığa geçmiş bulunuyor. Evet, yine burada ordunun maddi ve manevi gücü milli mücadeleyi gerçekleştirecek düzeye yükselmişti diye yeni bir yazıyı paylaşıyor bizimle atamız. Efendiler, 3 ay sonra yani 20 Temmuz 1922 tarihinde Başkumandanlık Kanunu süresi bittiği için tekrar müzakere mevzu oldu. Bu defa mecliste yaptığım genel konuşmanın bir kısmını aynen arz etmeme müsaade buyurmanızı rica ederim. Demiştim ki, artık ordumuzun maddi ve manevi gücü fevkalade hiçbir tedbire ihtiyaç hissettirmeksizin milli gayeyi tam bir emniyetle gerçekleştirecek mertebeye ulaşmıştır. Bu sebeple fevkalade yetkilerin devam ettirilmesine lüzum ve ihtiyaç kalmadığı kanaatindeyim. Bugün ortadan kalktığını görmekle memnun olduğumuz bu ihtiyacın bundan sonra da doğduğunu görmemekle bahtiyar olacağız. Başkumandanlık vazifesinin müddeti olsa misak-ı millimizin asıl ruhuyla uyumlu kesin bir neticeye ulaşacağımız güne kadar devam eder. Mesut neticeye emniyetle ulaşacağımıza şüphe yoktur. O gün kıymetli İzmir'imiz, güzel Bursa'mız, İstanbul'umuz, Trakya'mız ana vatana katılmış olacaktır. O mesut gün gelince bütün milletle beraber en büyük saadetlere erişmekle müşerref olacağız. Benim başkaca ikinci bir saadetim olacaktır ki o da mukaddes davamıza başladığımız gün bulunduğum mevkiye dönebilmekliğim imkanıdır. Milletin bağrında serbest bir fert olabilmek kadar dünyada bahtiyarlık var mıdır? Hakikatlere vakıf olan kalbi vicdanın da manevi ve mukaddes hazlardan başka zevk taşımayan insanlar için ne kadar yüksek olursa olsun maddi makamların hiçbir kıymeti yoktur. Efendiler, bu müzakerelerin neticesinde başkumandanlığın süresiz olarak bana verilmesi kararına varıldı. Buradan yine bir savaş durumuna geçiyoruz. Başkumandan Savaşı. Efendiler, 26-27 Ağustos günlerinde yani 2 gün zarfında düşmanın Karahisar güneyinde 50 ve doğusunda 20, 30 kilometre uzunluğundaki müstahkem cephelerini düşürdük. Mağlup olan düşman ordusunun bütün kuvvetlerini 30 Ağustos'a kadar Aslıhanlar civarında kuşattık. 30 Ağustos'ta icra ettiğimiz muharebe neticesinde buna Başkumandan Muharebesi adı verilmiştir. Düşmanın ana kuvvetlerini imha ve esir ettik. Düşman ordusunun başkumandanlığını ifade eden General Trikopis de esirler arasına girdi. Demek ki tasavvur ettiğimiz kesin netice 5 günde alınmış oldu. 31 Ağustos 1922 günü ordularımız asli kuvvetleriyle İzmir istikametine doğru hareket ederken diğer birlikleriyle de düşmanın Eskişehir ve kuzeyinde bulunan kuvvetlerini
mağlup etmek üzere hareket ediyorlar. Evet, bu da zafer kazandığımız savaşlardan birisi tabii ki. Devam edelim. Şimdi yine zorlu bir konu aslında. Şimdi söylediğim anda anlayacaksınız. Saltanatın kaldırılması. Bu konu hakkında ben sadece giriş bilgisi vereceğim. Detayını yine Nutuk üzerinden okuyabilirsiniz. Saltanatın kaldırılmasına da birçok kişi karşı çıkıyor. Hilafetin kaldırılması yani halifeliğin kaldırılmasına da yine ona keza birçok kişi karşı çıkıyor. Onların detaylarını okuyabilirsiniz. Ben burada kaldırılmak diye başlık altında aldığı kısmı okuyacağım size atamızın. Bu müşterek davet edilme durumu şahsi saltanatın kaldırılması muamelesini kesin olarak neticelendirdi. Hakikaten 1 Kasım 1922 tarihli kanun icabınca hilafet ile saltanat birbirlerinden ayrıldı. 2,5 seneyi aşan bir zamandan beri fiilen hükmünü yürüten milletin saltanatı teyit oldu. Hilafet açıklık kazanmış bir hakka sahip olmaksızın bir müddet daha bırakıldı. Efendiler, bu hususa dair lüzumu kadar kayıt altına alınmış bilgi mevcuttur. Meselenin hususi yönleriyle ilgili noktalar, belki heyet-i aliyenizi alakadar eder zannıyla bazı bilgiler arz edeceğim. Malumdur ki, saltanat ve hilafet makamları ayrı ayrı birleşmiş olarak mühim meselelerden abdolunmaktaydı. Bunu teyit eden bir hatıramı zikredeyim. 1 Kasım 1922 tarihinden evvel meclis çevresinde muhalifler benim saltanatı kaldıracağım yolunda telaşlı ve heyecanlı propaganda yapıyorlardı. Rauf Bey bir gün meclisteki odama gelerek benimle bazı mühim hususları görüşmek istediğini ve akşam Keçiören'de Refet Paşa'nın evine gidersem daha güzel konuşabileceğimizi söyledi. Rauf Bey'in teklifini kabul ettim. Fuat Paşa'nın da orada bulunmasına izin vermemi istedi. Onu da münasip gördüm. Refet Paşa'nın evinde 4 kişi toplandık. Rauf Bey'i dinlediklerimin özeti şuydu. Meclis, saltanat makamının belki de hilafetin ortadan kaldırılması görüşünün benimsenmiş olduğunu endişesiyle üzgündür. Sizden ve sizin ileride benimseyeceğiniz tutumdan şüphe etmektedir. Bu sebeple meclisin ve milletin efkâr-ı umumiyesini tatmin etmeniz lüzumuna kaniyim diye bir konuşma geçiyor aralarında. Bu konuşmalardan sonra da bir mektup okuyacağım size. Saltanat ve Vahdettin yani Mehmet Vahdettin adlı padişah, son padişah üzerine bir hem olay hem de atamızın görüşlerini paylaşacağım size. Resmen beyan olunur ki zat-ı şahane bugünkü vaziyet ve neticesinde hürriyet ve hayatını tehlikede gördüğünden bütün İslamların halifesi sıfatıyla İngiliz himayesini ve aynı zamanda İstanbul'dan başka bir yere naklini talep etmiştir. Zat-ı şahanenin arzusu bu sabah ifa olunmuştur. Türkiye'deki İngiliz kuvvetlerinin başkumandanı General Sir Charles Harrington, Zat-ı şahaneyi almaya giderek bir İngiliz harp gemisine kadar kendisine refakat etmiş, Zat-ı şahane vapurda Akdeniz filosu genel kumandanı Amiral Sir de Brock tarafından karşılanmıştır. İngiliz fevkalade komiser vekili Sir Neville Henderson, Zat-ı şahaneyi gemide ziyaret ederek Kral 5. George'a bildirilmek üzere arzularını sormuştur. General Harrington'ın Ulviye Sultan adında bir kadına gönderdiği Fransızca bir mektupta vardır. Bu mektup hiçbir cevap verilmemiş olduğu kaydıyla aynen Refet Paşa'ya gönderilmiş, o da bize 25 Kasım 1922 tarihinde bir suretini göndermişti. Fransızca mektubun bize gönderilen Türkçe sureti şudur. Sultan Hanımefendi Hazretleri, şu sıralarda Malta'ya yaklaşmakta olan Padişah Hazretlerinden ailesinin vaziyeti hakkında bilgi rica eden bir telsiz aldım. Bu konuda geçen cumartesi Yıldız'dan bilgi almış ve Kadı Efendi Hazretlerinin sağlık ve neşelerinin yerinde olduğunu öğrenmiş ve derhal Zat-ı Şahane'ye arz etmiştim. Eğer Padişah Hazretlerinin aileleri hakkında yeni bilgiler lütfedebilirseniz onu da derhal Zat-ı Şahane'ye arz etmekle bahtiyar olurum. Zat-ı Şahane'nin içinde bulundukları müşkülat dolayısıyla en samimi temennilerimi Kadı Efendi Hazretlerine pek de muhterem ailelerini arz etmeme müsaade buyurmanızı en derin hürmet ve tanzimlerin kabulünü rica ederim. Harrington.
Şimdi burada diğer kısma geçmeden şunu söylemek isterim. Bu Zat-ı Şahane diye bahsedilen Mehmet Vahdettin yani padişah. Efendiler, bu son mektup üzerinde durulmaya değer mahiyette değildir. Bundan başka General Harrington'ın İstanbul'daki askeri memurumuza yazdığı mektup ile ekinde yazılanlar üzerinde görüş belirtmeyi de lüzumsuz bulurum. Efkar-ı umumiyi hakiki vaziyetle karşı karşıya bırakmayı tercih ederim. Saltanatı atadan oğula geçirmek gibi yanlış bir usulün neticesi olarak büyük bir makam, tantanalı bir ünvan kazanabilmiş bir sefilin, izzeti nefsi çok yüksek asil bir milletin nasıl utanılacak bir vaziyete düşürebileceği o zaman daha tabii suretle anlaşılır. Hakikaten her ne sebep ve ne surette olursa olsun Vahdettin gibi hürriyet ve hayatını milleti içinde tehlikede görebilecek kadar adi bir mahlukun bir dakika dahi olsa bir milletin başında olduğunu düşünmek ne azindir. Şükre değer bir vaziyettir ki bu alçak mirasına konduğu saltanat makamından millet tarafından atıldıktan sonra alçaklığını sonuna kadar getirmiş oluyor. Türk milletinin bu işte hızlı davranması elbette takdire layıktır. Aciz, adi, his ve idrakten mahrum bir mahluk kendisini kabul eden herhangi bir yabancının himayesine girebilir. Fakat böyle bir mahlukun bütün Müslümanların halifesi sıfatını taşıdığını ifade etmek elbette doğru değildir. Böyle bir telakkinin doğru olabilmesi evvel emirde bütün Müslüman kitlelerin esir olmaları şartına bağlıdır. Halbuki dünyada hakikat böyle midir? Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. Kıymetsiz hayatlarını 2,5 gün fazla ve sefilane sürükleyebilmek için her türlü rezilliği mübah gören halifeler oyununda sahneden kaldırabildiğimizi gösterdik. Bu suretle devletlerin, milletlerin birbirleriyle olan münasebetlerinde şahısların bilhassa mensup olduğu devlet ve milletin zararına da olsa şahsi vaziyet ve hayatlarından başka bir şey düşünemeyecek pespayelerin herhangi bir ehemmiyeti alamayacağı şeklindeki bilinen hakikati teyit ettik. Milletler arasındaki münasebetlerde mankenlerden istifade sistemine rağbet devrine son vermek medeni alemin samimi bir temennisini teşkil etmelidir. Evet, saltanat durumundan sonra Türkiye'de yapılan 4 barış teklifi arasında bir karşılaştırma yapıyor atamız. Bunu da kısa bir kısmını aldım, onu da okuyayım. Efendiler, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra hasım devletler tarafından Türkiye'ye 4 defa barış şartları teklif edilmiştir. Bunların birincisi Serv projesidir. Bu proje hiçbir müzakerenin mahsulü olmayıp İtilaf devletleri tarafından Yunan Başvekili Mösyö Venizelos da katılmasıyla düzenlenmiş ve Vahdettin'in hükümeti tarafından 10 Ağustos 1920'de imza edilmiştir. Bu proje Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmaya zemin bile addedilmemiştir. İkinci barış teklifleri 1. İnönü Muharebesi'nden sonra toplanan Londra Konferansı'nın sonunda 12 Mart 1921 tarihinde yapılmıştır. Bu teklifler Serv Anlaşması'na bazı değişiklikler getiriyor ise de üzerinde durulmamış olan meselelerde Serv projesindeki maddelerin olduğu gibi bırakıldığını kabul etmek lazımdır. Bu teklifler bizce tartışmaya yol açmadan 2. İnönü Muharebesi'nin başlamasıyla neticesiz kalmıştır. 3. barış teklifleri 22 Mart 1922'de yani Sakarya Muzafferiyeti'nden ve Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması'ndan sonra ve yakın bir taarruzun beklendiği sıralarda Paris'te toplanan İtilaf Devletleri Hariciye Nazırları tarafından yapılmıştır. Bu tekliflerde artık işe Serv esasından başlamak esası terk edilmiş ise de esasları itibariyle milli emellerimiz tatminden uzak. 4. teklif Lozan Anlaşması'nın imzalamasıyla neticelenen müzakerelerdir. Son birkaç notum daha var. Onları da okuduktan sonra bu kısım sonlanmış bulunacak. Yani Nutuk'taki benim önemli gördüğüm yerleri bitirmiş olacağız. Devam edelim. Yeni Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara. Ankara'nın belirlenmesi kısmına bakıyoruz şimdi atamızın anlatımıyla. Efendiler, Lozan Anlaşması'nın ilavelerinden olan düşman işgali altındaki topraklarımızı
Tahliye Protokolü tatbik olunduktan sonra yabancı işgalinden tamamen kurtulan Türkiye'nin toprak bütünlüğü fiilen olarak tahakkuk eylemişti. Artık yeni Türkiye Devleti'nin başkentini bir kanunla tespit etmek icap ediyordu. Bütün düşünceler yeni Türkiye'nin başkenti Anadolu'da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu. Bu seçimde coğrafi vaziyet, askeri strateji en büyük ehemmiyeti taşıyordu. Devletin başkentini bir an evvel tespit ederek dahili ve harici tereddütlere nihayet vermek elzem idi. Hakikaten malum olduğu üzere başkentin İstanbul kalacağı veya Ankara'ya nakledileceği meselesi üzerinde öteden beri dahil ve hariçte tereddütler görülüyor, basında beyan ve tartışmalara tesadüf ediliyordu. Bu arada İstanbul'un yeni mebuslardan bazıları Refet Paşa başta olmak üzere İstanbul'un payitaht olarak kalması lüzumunu bazı misallere istinaden ispat etmeye çalışıyorlardı. Ankara'nın gerek iklim, gerek ulaştırma vasıtaları ve gelişme kabiliyeti, istidatı ve gerekse mevcut tesisler ve teşkilatlar bakımından hiç de münasip ve müsait olmadığını söylüyorlar. İstanbul'un payitaht olması lazım ve kaçınılmazdır diyorlardı. Bu ifadeye dikkat edilirse bizim başkent tabiriyle kastettiğimiz mana ile bu ifadelerdeki payitaht tabirini kullanan görüşleri arasında bir fark görmemek mümkün değildir. Bundan dolayı bu hususta zaten kesinleşmiş bulunan kararımızı resmen ve kanunen teyit ettirerek payitaht tabirinin de yeni Türkiye Devleti'nde kullanılmasına mahal kalmadığını göstermek lazım idi. Hariciye Vekili İsmet Paşa 9 Ekim 1923 tarihli tek maddelik bir kanun teklifini meclise teklif etti. Altında daha 14 kadar zatın imzası bulunan bu kanun teklifi 13 Ekim 1923 tarihinde uzun müzakere ve münakaşalardan sonra çok büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Kabul edilen kanun maddesi şudur: Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara şehridir. Yine önemli bir konu üzerinden devam edelim. Saltanattan Cumhuriyete geçiş. Efendiler, saltanat devrinden Cumhuriyet devrine geçebilmek için herkesin bildiği üzere bir intikal devresi yaşadık. Bu devirde iki fikir ve görüş birbiriyle sürekli olarak mücadele etti. O fikirlerden biri saltanat devrinin idamesiydi. Bu fikrin taraftarları belliydi. Diğer fikir saltanat idaresine son vererek Cumhuriyet rejimini kurmaktı. Bu bizim fikrimizdi. Biz fikrimizi açıkça söylemekte mahsur görüyorduk. Fakat görüşlerimizi daha sonra zamanı geldiğinde tatbik edebilmek için saltanat taraftarlarının fikirlerini tatbik savasından uzaklaştırmak mecburiyetindeydi. Yeni kanunlar yapıldıkça, bilhassa Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yaparken saltanat taraftarları padişah ve halifenin hak ve yetkilerinin açıkça belirtilmesinde ısrar ederlerdi. Biz bunun zamanı gelmediğini veya lüzum olmadığını belirterek o ciheti sessiz bırakmakta fayda görüyorduk. Devlet idaresini Cumhuriyet'ten bahsetmeksizin milli hakimiyet esasları dairesinde her an Cumhuriyet'e doğru yürüyen şekilde yoğunlaştırmaya çalışıyorduk. Büyük Millet Meclisi'nden daha büyük bir makam olmadığını telkinde ısrar ederek saltanat ve hilafet makamları olmaksızın da devleti idare etmenin mümkün olduğunu ispat etmek lüzumluydu. Devlet başkanlığından bahsetmeksizin onun vazifesini fiilen meclis başkanına gördürüyorduk. Fiiliyatta meclis başkanı ikinci başkandı. Hükümet vardı fakat Büyük Millet Meclisi hükümeti adını taşırdı. Kabine sistemine geçmekten çekiniyorduk. Çünkü saltanatçılar hemen padişahın yetkisinin kullanılması lüzumunu ortaya atacaklardı. İşte intikal devresinin bu mücadele safhasında bizim kabul ettirmek mecburiyetinde bulunduğumuz orta şekli Büyük Millet Meclisi hükümetinin sistemini haklı olarak yetersiz bulan ve meşrutiyet şeklinin açıkça ifadesini temine çalışan hasımlarımız bize itiraz ederek diyorlardı ki bu yapmak istediğiniz hükümet şekli neye, hangi idareye benzer? Maksat hedefimizi söyletmek için yöneltilen bu türlü sorulara biz de zamanın icabına göre cevaplar vererek saltanatçıları susturmak zaruretinde idik. Evet, benim notlarım buraya kadar. Şimdi biraz bahsetmek isterim saltanat kısmından özellikle. Bu saltanatın kaldırılması ve hilafetin kaldırılması kısmında
O zamanki işte yani Mustafa Kemal ve arkadaşları, silah arkadaşları bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Yani özellikle o dönemin haber gazetecilerinden vesaire yazılı basınlardan bir sürü tarih yazıları ve birçok böyle Refet Paşa'ydı yanılmıyorsam ya da pardon Rauf Bey de olabilir. Bu saltanat taraftarı yazılar yazarak onlara destek olarak bir sürü kışkırtmalar deneniyor. Bu kısımları Nutuk'ta bulabilirsiniz. Ben sadece özet olarak geçiyorum. Bu şekilde zorluklarla mücadele ediyorlar. Cumhuriyet aslında Cumhuriyet kelimesini atamız bayağı bir süre kullanmıyor. Kafasında bir düşünce olarak tutuyor. Ta ki bir gün İsmet Paşa ile oturuyorlar. İsmet diyor biz diyor yarın itibariyle Cumhuriyeti kuruyoruz diyor. Böyle bir karar süreciyle Cumhuriyet'in kurulması başlıyor. Bu da tabii bazı cepheleri aşırı derecede rahatsız ediyor ve bunlarla çok derecede uğraşıyor atamız ve daha sonra bu neticede de Cumhuriyet kurulmasıyla sonlanıyor. Ve bu Nutuk'u genel itibariyle şöyle düşünebilirsiniz. Ülkemizin kuruluş aşamaları yani belli bir tarih özellikle 1919 tarihinden başlıyor. 1923'e kadar olan süreçteki hararetli dönemi atamız kendi belgeleriyle ve devlette yer alan belgelerle vesika yazarak belirtiyor özellikle bunları. O belgelerle birlikte tamamlıyor. Ve bu yazıyı mecliste okuyor. Bu nutuğu mecliste okuyor. Ve Osmanlıca halinden çevrilmiş birçok nutuk mevcut. Ben özellikle direkt Osmanlıcadan çevirilerini tercih etmedim. Çünkü çok ağır eski Türkçe var içinde. Ben kısmen de olsa internetten okumuştum. O yüzden oradaki Türkçe ile sizlere aktarmak biraz zor olurdu. Ama bu da yine Osmanlıcadan çevrilmiş ve yayın evini de şahsen biliyorum. Yani birçok kitabını okudum. Özellikle bilim yayınları veren Alfa yayın evinden alınma bu kitap. Ve birçok bilim kitabını okudum. Muhtemelen de güvenilir yer olduklarını düşünüyorum. Kelime vesaire oynama gibi bir şey yapacaklarını da düşünmüyorum. Ve Nutuk'un eksiksiz demeyeyim de belki büyük bir kısmı yoktur. Alınmamış olan kısımları vardır diye tahmin ediyorum. Ama büyük bir kısmını, çoğunluğunu okuduğum bir kitap oldu. Benim için yeterli. Sizler için de özet olarak bu şekilde hazırlamak istedim. Kitabı almak isteyenler olursa Alfa diye yazıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyesiyle 100 temel eser diye basılı. Gazi Mustafa Kemal ve Nutuk diye geçiyor. En sonundaki kısımda Atatürk'ün gençliğe hitabesi var. Onu vermiş sonunda. Orayı okumadım. Nutuk'tan başka bahsedeceğim yani ülkemizin kuruluşundaki zorlukları ve yaşanan mücadeleyi ve gerçekten yaşanan kötü veya iyi bütün şeyleri okumak isterseniz Nutuk'u okuyun derim. Atamızın zaten sayılı kitapları var kendine ait. Burada az çok kişiyi tanımak istiyorsanız yazdığı kitaptan anlayabiliyorsunuz nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu. Yani ülkemizde şu an siyasi olarak girmiyorum ama Atatürk'ü sevmeyen de ve mevcut, seven de mevcut. Her ikisinin de görüşüne takdir ederim. Kendilerine kalmış şahsi görüşleridir. Ama bir insanı tanımak istiyorsanız onun yazdığı kitaplardan ve düşüncelerinden tanıyabilirsiniz. Ben burada kendisini bir yüceleştirme ya da övme yapmak istemedim. Çok fazla aralardaki kısımlarda müdahaleye girip sizi belli bir görüşe yönlendirme de yapmak istemedim. Ama şahsi düşüncemi söylemem gerekirse ben kitabı okuduktan sonra atamızın nasıl bir görüşe sahip olduğunu anlayabildim diyebilirim. Pek güzel bir tabii ki daha bildiğim kadarıyla kendi yazdığı Medeni Bilgiler diye bir kitap var. Tarih 2 kitabı var. 1-2 kitabı var. Birkaç daha kitabı vardır. Hatta okuduğu kitaplar diye Anıtkabir Yayın Evi'ydi galiba yanılmıyorsam. Atatürk'ün okuduğu kitaplardan seçmeler var. Bir kişiyi evet tanımak istiyorsanız bu tarz kitaplarına bakın. Kaynaklarını araştırın. Sırf siyaset yapmak ya da belli bir görüşe sizi yönlendirmek isteyen kişilerin hazırladığı
yayınları ya da kitapları okuyarak bir kişiyi yargılamayın. Mümkün olduğunca tarafsız olursanız eminim ki ben şu an nasıl Atatürk'ü takdir edebiliyorsam siz de o takdiri insan olması babında diyorum bunu. İllaki hataları vardır. Her insanın vardır. Bunu da dile getirmek isterim. Ama hataları da olsa bu insanın takdire değer bir insan olduğunu ve ülkemiz için emek verdiğini anlamanız gerekiyor. Evet, podcast'i daha fazla uzatmadan bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.